Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik tadımız, tuzumuz. Gıdamız doğadan geliyor. Dünyada gıdanın %65'i arı, kelebek, güve gibi böcek, kuş ve yarasalardan oluşan 20.000'den fazla türün gerçekleştirdiği tozlaşmayla üretilebiliyor. Ancak orman tahribatları, iklim değişikliği, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları, kirlilik ve aşırı avlanma doğal çeşitliliği yok ediyor. Ve bu kayıp gıda güvenliğini tehdit ediyor. Doğanın çeşitliliğini koruyalım. Tadımızdan, tuzumuzdan, gıdamızdan olmayalım. Farkında olalım. Efendim merhabalar, selamlar, saygılar. Yeni sezonda 10. sezonumuzda Ekin TV ekranlarında Anadolu Rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bundan böyle 11 Eylül çarşamba akşamından itibaren her çarşamba akşamları saatlerimiz 22 ile 24 arasında Ekin TV ekranında esmeye devam ediyoruz. Birbirinden değerli federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, güzel sanatçılarımızla beraber sizlerin karşısında olacağız. Anadolu Rüzgarı'ndan, Ekin TV'den ayrılmayın efendim. Yarim al bu beni cayır. İçtim şarabını mestanelikte. Ahmet ve Burak 2 yıl önce eğitimlerini tamamladılar ancak henüz bir iş deneyimleri olmadı. Gençler, bu ülkenin size ihtiyacı var. Burcu, son çalıştığı işten 6 ay önce ayrıldı. Tam 6 aydır her gün iş başvurusunda bulunuyor ancak henüz bir dönüş olmadı. Burcu, bu ülkenin sana ihtiyacı var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için İş Gücü Piyasası Destek Programı hayata geçiyor. İşsizlik ve meslek edinme konusunda yaşanılan sorunlara hep birlikte çözüm buluyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Eşsiz renkleriyle görsel şölen oluşturan gökkuşakları. Aslında bir kaosun gelişini gizlemek için kullanılıyor olabilir mi? Bu çocuğu ne hale getirmişler? Uyanın! Cinsiyet masallarına sığınarak insanlığa kastedenlere karşı gözlerinizi açın. Ayağa kalkın. Gazze'de masum çocukların ve insanların kanını eline bulaştıranlar insanlık ve çocuklarımız için geliyor. Siper edin gövdenizi. Sosyokültürel terör eylemlerine karşı Büyük Aile Platformu'nun 15 Eylül'de gerçekleştireceği sessiz yürüyüşe siz de ailecek katılın.
Bir zamanlar benim oldun. Ersin Taşdemir'le Özgün Türküler her çarşamba evlerinize konuk oluyor. Yeni bir sevgili buldum. Gözün aydın, sevin gayrı. Özgün Türküler'in bu haftaki konuğu Ergin Özmen. Çermiğin altında büyük bir kaya, cemalin benzettim male male güneşe, aya, güneşe. Ersin Taşdemir'le Özgün Türküler çarşamba günü saat 19.30'da Ekin Türk TV'de sizlerle. Sakın kaçırmayın. Farkında mıyız? Her şeyin başı doğa. Doğa olursa milyonlarca canlının evi olur. Tüm canlıları ve evlerini korursak biyolojik çeşitlilik hep var olur. Dünyaya nefes, insanlığa şifa olur. Ormanlar, tıpta kullanılan 29.000 bitkinin ev sahibi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kaynağı doğa. Yani birçok hastalığın çaresi yine doğada. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı biyolojik çeşitlilik. Efendim merhabalar, selamlar, saygılar. Yeni sezonda 10. sezonumuzda Ekin TV ekranlarında Anadolu Rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bundan böyle 11 Eylül çarşamba akşamından itibaren her çarşamba akşamları saatlerimiz 22 ile 24 arasında Ekin TV ekranında esmeye devam ediyoruz. Birbirinden değerli federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, güzel sanatçılarımızla beraber sizlerin karşısında olacağız. Anadolu Rüzgarı'ndan, Ekin TV'den ayrılmayın efendim. Yarim al bu beni cayır. İçtim şarabını mestanelikte. Yeryüzünde her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor. 5 yaş altı 148 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. Oysa tıbbi beslenme tedavisiyle bu çocukları kurtarmak mümkün. Çünkü hayat kurtarılmaya aç. Yeryüzü doktorları. Hazırlıklar tamam. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında şehirde Frida Kahlo var. Frida Kahlo'nun günlükleri İstanbul'da ve Antalya'da sanatseverleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi için kültüryolufestivali.com. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Halk Plajları projesi kapsamında 2 yeni plajımız Tekirova ve Ilıca'da halkımızla buluşuyor. Halk plajlarımızın sayısı 17'ye yükseliyor. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, geniş kapasiteleri, tertemiz sahilleri, yeme içme mekanları, mavi bayraklı plajları ve kamp alanlarıyla tüm halkımıza konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız Tekirova, Ilıca, Bodrum Türkbükü ve ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Hepimizin bekledikleri var bu hayatta. Zorlukları olsa da. Sağlık belki de en değerlisi. Ve eğitim yarınlar için. Tabii ki maddiyat da önemli. İnançlarımız, sevinçlerimiz, az da olsa çok da olsa gezmelerimiz de. Hepimizin bekledikleri var bu hayatta. Biz, hepimiz hayatın en önemli değerlerini koruyoruz sizin için. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.
Bizi izlemeye devam edin. Küçük orta büyük boyda Enes Güler. Size yapılan son çağrıdır. Çok acele. Er meydanda yerinizi alınız. Evet, yine er meydanımızı ZM Metal Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Yallı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Zeki Acar er meydanımıza teşrif ettiler. Değerli ağamız Sayın Hakan Çetin adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, ondan bir tane daha yok diyoruz ya. Sayın Seyfettin Sevin'den bahsediyoruz. Tam 15 yılı başarıyla emek verdi, taçlandırdı. Kırkpınar'ın efsaneleşen ağların başında Sayın Seyfettin Selim var. Kırkpınar'a emek verip irtihale ulaşan değerli merhum Kırkpınar ağalarımıza rahmet diliyoruz. Sevgili ağam, kıran kırana, kıran kırana, kıran kırana. İşte kıran kırana ve Elmalı'dayız 672. randevuda. Tabii ki Elmalı'da tarihinden beri biz aşağı yukarı 20 senedir Elmalı'ya geliyoruz. Elmalı'da hep kıran kırana güreş olmuştur. %80, %90 yani %80, 90, %70 demiyorum bak. Ama kıran kırana güreşler işte Balıkesir'de oluyor, Bursa'da oluyor şimdi, Ankara'da da oluyor. İşte geçen gittik Doğu'da da yaptık bu güreşi biliyorsun. Evet, yine bu Şahin Bey de yaptı. Yani bu lig güreşleri bir heyecan verdi buna. Burada da güzel bir şey var. Şöyle bakmak lazım. Mesela ben belediye başkanlarına, bu emeği geçen belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yani burada büyük bir emek var. Yoksa belediye başkanı, bak akşam ben burada konser var. Konsere gittiğin zaman bu seyircinin 10 katı var hocam. 10 katı var. O konsere gelen seyirci Elmalı halkının yerlisi. Buradakinin %80'i dışarıdan gelen insan. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Pehlivanlar pehlivanlığına, güreşine sahip çıksınlar. Yani yoksa belediye başkanı 2 tane daha konser versin, seçim içinse daha çok oy alır. Daha çok halkın içine girer. Çünkü akşam 3 günden beri ben buradayım. Konserler bu seyircinin 10-15 katı fazla. 15-20 katı fazla yani buranın. Ama burada ne var? Bizim bir tarihimiz var. Elmalı'da bir tarihi. Yani burada güreşe pehlivanlarla beraber güreş sever olarak ağasıyla, medyasıyla hep beraber sahip çıkacağız. Güreşimizi öldürmeyeceğiz. Burada tarihi bir yer. Yani bakıyorum şeye, buradaki güreşlere mesela güreş ağasına bakıyorum, Hakan Ağa'ya 10 numara bir insan. İnşallah bugün şimdi ailesi olacak. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah Hakan bıraktığı zaman da Hakan gibi seven bir insan bırakır. Yani bu işi seven bir insana bırakır da Elmalı'da mesela 15-20 seneden beri buradayım. Birbirinden güzel ağalar denk geldi burada Elmalı'ya. Yani burada ağalar da bu işi seviyor. Burada Elmalı'da ağa olmak da önemli. Onun için hep beraber bu güreşleri devam ettireceğiz. Bak, güreş adına her şey yapılıyor. Oyunsa oyun, müdahalese müdahale, gran graysa gran grana. Yani her şey yapılıyor. Ben emeği geçene teşekkür ediyorum. İnşallah diyorum ki bu güreşler burada devam eder. Hep beraber. Yani dediğimi yanlış anlamasınlar. Yani siyaset için olsa konser verirler. Ama bak burada er meydanı, burada kıran kırana güreş oluyor. Bunun da burada nasıl pehlivanlar güreşiyorsa, ligde güreşiyor, diğer güreşe de bir şekilde federasyon başkanlığına görüşüp ya ufaltıp biraz daha kıran kırana yapmak lazım. Bunu söylemek istiyorum. Sevgili ağam, şimdi şöyle bir bakıyorum. Enes Doğan, Yusuf, özellikle Ali İhsan Batmaz, Orhan Okulu ve
En sonunda Feyzullah Aktürk müthiş bir puanlamada İsmail Balaban'ı yenmeyi başardı. Nasıl bir yarı final bizi bekliyor? Feyzullah çok iyi pehlivan. Tartışılmaz yani. Feyzullah çok iyi pehlivan. Yani burada ben tabii lig şampiyonu Ali'nin sakatlığından dolayı Ali de geçmiş olsun diyorum burada tabii ki. Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir iş. Liderken 56 tabii puan. yani liderken liderlik önemli değil. Burada baş belli olması önemli ama sakatlanması çok kötü. Çok üzücü bir şey. Sağlık önemli. Yani sağlık ayrı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Ama ben şeyi şanslı görüyorum. Enes Doğan'ı olmasını da istiyorum yani. Çocuk çok güzel çıkış yaptı bu sene. Ama Feyzullah da çok iyi pehlivan. Şu anda zaten tek şansı Ali Gürbüz'ü geçmenin. Ali Gürbüz şu an evinde istirahatte sakat halinde Enes Doğan'ın puanıyla yarışıyor. Enes Doğan geçebilecek tek puan avantajına sahip Enes Doğan. Birinci olursa şampiyon Enes Doğan olacak. Eğer olamazsa şampiyon Ali Gürbüz olacak. Başka bir alternatif yok. Aynen. Feyzullah da mesela bu şampiyonluğa çok bakmıyorum ben de. Feyzullah da güzel güreş yaptı. İsmail Balaban'ı hakkınla yendi yani. Çok iyi bir pehlivan. Güzel bir gelişi var. Enes de Feyzullah arasında geçer diyorum eğer birbirine düşmeseler. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum. Peki Kırkpınar'da 15 yıl geride kaldı. Seyfettin Selim şöyle bir nefes aldığında bir nefes almak gibi yaşam. Neler söyleyeceksin? Bu 15 yıl su gibi akıp geçti. Güzel hatıralar bıraktınız. Hocam ben inançlı bir insanım. Hep istiyordum ki kendi bizden birisi gelsin. Şimdi Ufuk kardeşimiz sağ olsun. Harika. 10 numara bu işi götürüyor. Bize de danışıyor. Bize destek oluyoruz. İnşallah Ufuk kardeşim burada 2-3 sene ağalık yapar. Edirne'ye kalıcı bir eser yapar. Orada heykeli dikilir. Ben sonuna kadar arkasındayım. Ha olmazsa ben seneye çıkar alırım. Sıkıntı yok. Peki. Eyvallah. Evet, samimi görüşleriyle sevgili Seyfettin Selim'i uğurluyoruz. Şimdi dediğim gibi yarı final kuralları çekilecek. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Yine şöyle bir bakıyorum. Ramazan Toksöz, İsmail Yılmaz. Şimdi yarı finalde onlarla birlikte olacağız efendim. Yani sana bu camiasından Emin gel değil. Aksel'le beraber gittik. Ben istiyordum ama şimdi geride kaldım. Nasıl isteyeceğim? Ne yapacağım? İçeri girince ne yapacağım? Evet, kıymetli güreş severler, bir röportaj var. Ortak yayında karşınızdayız. Evet, şu an CV Enerji'nin sponsoru Elmalı tarihi güreşlerinin 3 kez altın kemer kazanmış ağası Tarık Sarvan'la bir röportaj gerçekleştirilecek. Söz Mehmet Çelik'te. Hocam görüşürüz. Değerli güreş severler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin markası CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan yanımızda. Sayın Sarvan, vallahi özledik sizi. Ancak Elmalı'da ağalık da yaptınız, kemer de kuşandınız. Şimdi yarı finaldeyiz. CV Enerji'nin altın yılında ve son final etabı Elmalı'dayız. Vallahi sizler her zaman buradasınız. Ekranı başındaki kardeşlerimi de buradan selamlıyorum. Güreş tadında güreş izliyorlardır inşallah. Sizler de biliyorsunuz federasyonumuz aslında 2,5 yıl önce kuruldu. Hemen gelir gelmez bir lig heyecanı başlattık. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni başlattık. Tabii o günlerde kimse inanmıyordu bu güreşin bu şekilde olabileceğine, ligin kurulabileceğine. Yani 700 yıllık sporumuzun, yaklaşık atasporumuzun artık günümüzün çağında da lig heyecanı yaşatabileceğine, bu dengelerin oturacağına belki inanmıyorlardı. Ama tüm güreş sevenlerin, ekranı başındaki kardeşlerimizin, sizlerin büyük destekleri, tüm güreşçilerimizin canı gönülden isteğiyle beraber hep beraber ikinci senemizin finalinde Antalya Elmalı'da güreşimizi güreş tadında, bir Kırkpınar tadında
seyrediyoruz. Ben buradan Ali Gürbüz kardeşimize de dünleri sakatlığından dolayı büyük geçmiş olsun diliyorum. Çok değerli güreş verdi ikinci dönemde. Aynı zamanda tüm güreşçilerimize de Allah derman versin diyorum. Şimdi sizler de biliyorsunuz federasyonu kurduktan sonra Sayın İbrahim Türküş Başkanımız gerçekten ciddi mücadeleler ve sadece burada değil, yani Şahin Bey'de, Manavgat'ta, orada Aybas'ta, Kocaeli Söke'de, Kocaeli siz söyleyin. Evet. Yaka Park. Şahin Bey'de, Kocaeli Seka Park'ta. Evet. Seka Park'ta, tabii Balıkesir'de, olimpiyatımızı Kırkpınar yaptık, Kurtdere'de. Gerçekten hep buralara gidip hem manevi hem maddi hep beraber elimizden geleni yaptık. Atasporumuzu inşallah çocuğumuza, çoluğumuza, geleceğimize, geleneğimizi geleceğe taşıyan bu yolda ciddi adımlar attığımızı düşünüyorum. Yani çocuklarımız atasporunu sevsinler. Biz diyoruz ki mesela çocuklarımızla nasıl güreşiriz, oynardık. Yani ben pehlivansın, oğlunu da pehlivan gibi baba sever. Kızıyla da pehlivanıymış gibi güreşir. İşte bu duyguları, atasporumuzu, bunu bütün Türk milletinin, Türk evladının kendini pehlivan hisseden bütün babaların bu ruhu yaşatabilmesi için bu lig çok önemli. Yani geleneğimizi geleceğe taşıyabilmemiz için bu lig çok önemli. Hep beraber sahip çıkmamız lazım. Ben Tarık Sarvan olarak gençliğimdeki, çocukluğumdaki güreşmişliğim var. Burada da Elmalı 664, 65, 66 yağlı güreş ağalığım var. Altın kemerli ağalığım var. Peşinden de Allah nasip etti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk ve her yere yetmeye çalışıyoruz. Biz de burada canı gönülden şunu da gördüm. Buradaki tüm sponsorlarımıza, tüm arkadaşlarımıza burada canı gönülden 1 lira veren 1000 lira alır. 1000 lira veren onun katmanını alır. Canı gönülden atasporumuza vermek, bu doğalı çayırlara bunu canı gönülden vermek ve bu geleneği geleceğe taşımak gerekiyor. Efendim CV Enerji'den daha çok ligi yağlı güreşe konuşuyoruz. Son olarak CV Enerji ailesinden hepinize, şahsım ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. CV Enerji bir level atlattı. O sektörde de enerji sektöründe bir önder oldunuz. O sektörün de kapısını açan bir örnek oluşturdunuz. CV Enerji ailesi adına da arkadaki mutfaktaki değerler adına da Sayın Sarvan'dan bir mesaj istiyorum efendim. Şimdi ben bu yolda gelirken 2009 yılında Türkiye, ben 99'dan beri sektördeyim. Almanya gurbetçi ailesi olarak gittim. 99'dan beri de sektördeyim. 2009'da ülkemize pazar araştırmasına geldim. 2010'da CV Enerji'yi kurmak Allah nasip etti. İlk makinalarımızı Almanya'da söktük, Türkiye'ye getirirken daha böyle sektörle ilgili fotovoltaik makine hattı böyle bir kelime yazmıyordu. Gümrükte NACA kodumuz yoktu. Bunun için bayağı bir uğraş verdik. Yaptırdık. Tabii ilklerden biriyiz. Ben de o gün şuna baktım. Bu teknoloji çok yeni. Almanya'da bu işi çok iyi biliyoruz. Bu işi ülkemize nasıl kavuştururuz? Ben de o zaman 30'lu yaşlarda, şu anda 50'me gireceğim. Yani bu ömrü vereceğiz. Bu ömrü feda edeceğiz. Bu bilgimiz, donanımızla dönelim, memleketimize hizmet edelim diye düşündük. Allah'ımıza bin şükürler olsun. O gün Türkiye 2009'a pazar açmasına geldiğimde Türkiye'de böyle bir şey yoktu. 2012'de yeni bir enerji genel müdürlüğü. 2013'te biz 2010'da kurulduk. 2013'te fotovoltaik filin tarifler geldi ve biz bu işlere başladık. Ve şu anda dünyada ilk 5'te Türkiye'miz. Avrupa'da ilk en büyük kapasite Türkiye'de. Avrupa'da ilk 1'de. Dünyada ilk 5'te 3.'yüz. Hangi dalda dünyada ilk 5'teyiz veya 3.'yüz? Bunları sorduğumuz zaman çok yol kat ettik elhamdülillah. Yani inşallah, ama bu yeter mi? Yetmez. Yani dünyada çok büyük global bir rakip bir rekabet var. Esas savaş ticari savaş. Biz bunun farkındayız. Biz bir Çanakkale veriyoruz. Ticaretimizle, ihracatımızla, tüm sanayiciler olarak şu anda bakanlarımıza da Allah da gerçekten derman versin. Dünya çapında bir Çanakkale veriyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Etrafımızı da biliyorsunuz yani. Küçük boy pehlivanları. İşte burada başlıyor. Yani Türk'ün gücü, atasporu 700 yıldan beri bir spor. 700 yıldan beri biz bu sporu yapıyorsak inşallah bunu da ilebedi götüreceğiz. Orada da hem Türkiye'de bu pazarı açtık, bir yerlere getirdik, hem Avrupa'da getirdik ve inşallah Türk'ün bayrağını da sektörümüzle
bize yakışır şekilde her zaman o ilk için içinde tutacağız. Allah nasip ederse de inşallah ilk 1'e gireceğiz. Peki efendim. Evet, Tarık Sarvan, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin de göz bebeği emekleri var. Efendim tüm CV Enerji ailesine bu istihdam alanında bir Çanakkale veriyoruz. Bu savaş mücadelesi içerisindeyiz. Ülkemize kazandıracağımız istihdam alanında diyor, dünyaya açılan bir pencere. Söz şu anda arkadaşlarına bakıyor, İsmail Yılmaz ve Ramazan Toksöz'de. Evet, teşekkürler sevgili Mehmet Çelik. Sevgili seyirciler, evet sevgili seyirciler, yarı final mücadelesiyle karşınızdayız. Bendeniz sunucunuz Ramazan Toksöz. Bu turu sizlerle birlikte karşınızda olacağız ve yorumcum, araştırmacı yazar İsmail Yılmaz. Yorumcumuzu unutmadık. İsmail Hocam buyurun. Teşekkür ederim sevgili Ramazan. İyi yayınlar diliyorum. Seyircimize de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Teşekkürler. Yarı finali bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya, sunmaya çalışacağız. İnşallah güzel güreşler olacaktır diye umut ediyoruz. Sevgili seyirciler, İsmail Balaban Feyzullah Aktürk ile çeyrek finalde güreşti. Feyzullah Aktürk puanlamada uzatmalarda mağlup etmeyi bildi. İsmail Koç ile Orhan Okulu puanlamada öncesinde Orhan Okulu'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Enes Doğan, Erkan Taş arasında geçen mücadelede puanlama öncesi normal devrede Enes Doğan mağlup etti. Hamza Özkaradeniz, Ali İhsan Batmaz mücadelesinde Ali İhsan Batmaz puanlama öncesi Hamza Özkaradeniz'i mağlup etti. Tabii olarak yarı finalde Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan. Çeyrek final kıyası oldu. İnanıyorum ki yarı finalde daha çetin olacağı kanaatindeyim. Evet, seçile seçile başpehlivanlar yene yarı finale çıktılar. Bakalım yarı final ne olacak? Enes Doğan, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz ve Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk. Tabi burada Enes Doğan başpehlivan olduğu takdirde aynı zamanda lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak. Onun için böyle bir özelliği var. Olabilir mi? Olabilir. Rakiplerini zorlanmadan yenerek geliyor. Bir taraftan Ali İhsan Batmaz geçen haftaki müthiş güreşlerini bu haftaya taşıdı. Belki yarı finalde Orhan Okulu ile güreş yapıp geçen haftanın rövanşını yapacaklardır. Bilemiyoruz. Kura ne gösterecek? Feyzullah Aktürk İsmail Balaban'ı memleketinde yendi. İsmail Balaban'ı Kırkpınar'dan sonra en zor yenmek muhtemelen bu er meydanındaydı. Bunu Feyzullah Aktürk başardı. Çok tehlikeli bir sporcu. Reaksiyon zamanı çok iyi. Dar alanlarda çok hızlı hareket yapıp çok süratli dalabiliyor. Ama bunun yanında yağlı güreşin ustaları rakip olarak bekliyor. İlgili izliyoruz. Bakın ekranda Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban gibi süratli bir güreşçiden puan almasını bildi. Büyük ortadan yarı final müsabakasına dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Burada da Ali İhsan Batmaz kaz kanadı oyunu ile Hamza Özkaradeniz'i yendiği an. Hamza Özkaradeniz'in bir ara sakatlığı da nüksetmişti. İşte İsmail Koç klasik bir Orhan Okulu hücumuyla Orhan Okulu düşürdüğü anda bakın burada iç kazıktan yakaladı, sürdü, düşürdü ve düşürdüğü anda ters paçadan galibiyeti elde etti. Yağlı güreşin büyük ustası Orhan Okulu ve Enes Doğan Sarmakale'den Erkan Taş'ı zorluyor. Buradan çeviriyor. O da Elmalı Yuvalı genç yıldız. Bakın şuradaki sürate bakın, anında
Öğretmenler Meydanlaması Yavuz Sarıgül'ün Yönetim Kurulu Başkanı Rabia Maruf Nazer'den her meydanımıza teşekkürler kendilerine. Evet, galibiyet tekrarlarını izliyoruz. Bu arada bu boşlukta da birkaç mesaj okuyalım sevgili Ramazan. İzmir'den Mustafa Zengin. Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Olimpiyat ikincisi dünya şampiyonu İbrahim Zengin'in oğlu. Serik'ten emekli öğretmen Ali Yılmaz. İyi yayınlar demiş. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cumhur Arıcı ve Profesör Doktor Kürşat Er ailecek güreşleri izliyor. İyi yayınlar demiş. Serik gibi Zorumlar Köyü'nden Ahmet Kara oğlu Kaan Kara ile birlikte güreş izliyor. Ankara'dan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ali Sarıoğlu bizi izliyor. Eğitim müfettişi Tuğrul Uğur Ankara'dan izliyor. Kumluca'dan Doğayan Beden Eğitimi Öğretmeni Uçal Yıldırım bizi izliyor. İyi yayınlar demiş. Evet. Bu boşlukta mesajlar okuyalım. Ankara'dan Avukat Hüseyin Duygulu iyi yayınlar demiş. Enes Doğan'ı destekliyorum ben demiş. Çok kıymetli konuklarımız akın gelmeye devam ediyor. Atasporu güreş çok seven, bizleri bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan AK Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Ali Çetin er meydanımızda. Yine yıllarca Emniyet Genel Müdürlüğümüz yaptı. AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Kemal Çelik er meydanımızda. Yine AK Parti Elmalı İlçe Başkanımız Sayın Yunus Emre Coşkun er meydanımız. Değerli konuklarımıza, değerli başkanımız. Amerika'dan, Teksas'tan, Houston'dan Zeki Yüzgüç bizi izliyor. İsmail abi merhabalar demiş. Antalya börekçisi Mehmet Usta olarak bütün pehlivanlara başarılar dilerim demiş. Kanal Bey'e teşekkür ederim. Ramazan abi selamlar demiş. Zeki Yüzgüç, Teksas, Houston'dan. Evet, başaltı pehlivanlarımız selamatlanmak üzere çok meseleler meydandaki yerlerimizi alalım. Başaltı pehlivanları. Ziya ve büyük kardeşlere de selam olsun. Bu arada Fatih Kişiloğlu abi büyük bir keyifle seni takip ediyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık. Bacanan Süleyman Bayar ile beraberiz. Sana ve ekibe çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın güç kuvvet versin. Aksu Murtana'dan eski başpehlivan Hüseyin Çağlar iyi yayınlar demiş. Ramazan hocama da iyi selam söylüyorum demiş. Sahaların acımasız başpehlivanı Hüseyin Çağlar abimize de ben de selam söylüyorum. 07 Denizli Antalya Lüleburgaz 11 plakalar Almanya Hamburg'dan Ayşegül, Jonathan, Selim Tepe ve Şadan Tepe YouTube üzerinden bizi izliyor. İyi yayınlar demiş. Bu arada Malkara'ya bir selam gönderelim. Mustafa Yılmaz. Evet, Mustafa Yılmaz Pehlivan'a Malkaralı Mustafa Pehlivan namıyla bilinir. Üzere er meydanına. Antalya Güvenlik Mahallesi'nin
Serik Gebiz'den Aynur Kayatepe, mobilyacı Aynur abi. İsmail hocam ve Ramazan hocam selamlar, iyi yayınlar demiş. Güzel güreşler izliyoruz demiş. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerden Gökdeniz Çınkır. Üstadım yarı final ve finali sizinle izlemek çok güzel demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Gökdeniz Çınkır Bey. İyi yayınlar, başarılar dilerim diyor. Urla'da kalabalık kitlesi olarak yapıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gürcan Akgül ve sevgili Davut Özgür'le birlikte bizleri izliyor. Gürcan Akgül selamlarını yapıyoruz. Antalya Duraller'den Recep Selek iyi yayınlar demiş. Ne demiş? Hakem heyetine Ramazan okuyabiliriz. Yani gerdanlamayla ilgili mesela bazılarını gerdanlama oluyor, bazılarını dolap oluyor diye. Gerdanlama evet tekrar tartışılabilir. Üzerine durulabilir. Antalya'dan Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Muhammed Tepe bizi izliyor. İyi yayınlar demiş. Serik Gebiz Kozan Köyü'nden Aynur Tepe bizi izliyor. İyi yayınlar demiş. Yusuf İstantaş da hızla geliyor. Bir Sinoplu baş pehlivan daha yolda gibi Ramazan, ne dersin? Sinop'un Durağan gibi küçük bir ilçesinden çıkan baş pehlivanlar Mustafa Taş, Erkan Taş, yani memleketlerini yaptıkları sporla tanıtıyorlar. Gerçekten gurur verici. Ziraat Mühendisi Esat Okutan da iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz Esat Okutan'a. Elmalı güreşleri Seste bazen olumsuzluklar var galiba. Tamam. Evet. Bu arada güreşleriyle ilgili biraz neler anlatabilirsiniz? Tabii sevgili Ramazan, elmalı güreşleri Türk güreş, yağlı güreş kültüründe çok değerli bir yeri var. Kırkpınar güreşlerinden 10 yıl daha eski olduğu tarihlenir. Bu da kabul edilmiş bir söylencedir. Belgeye dayalı tarihler değil tabii ki ama halk arasında kabul edilmiş söylencelerdir. Ama yörede kültür çok güçlü. Yağlı güreş kültürü. Geçmişte yağlı güreşsiz düğün olmazdı. Bizler de çok katıldık zamanında. Ve o yağlı güreş organizasyonlarının zirve noktası yörede Elmalı Yeşilyayla güreşlerdir. Biz Antalyalı güreşçiler için de burası çok önemli bir er meydandır. Kırkpınar kadar önemlidir. Yani ben de bu Yeşilyayla er meydanında deste büyük boyda birinci oldum. Küçük orta küçük boyda üçüncü, deste orta boyda üçüncü oldum. Yani 1994 yılında küçük orta küçük boyda üçüncü oldum. Bir hafta sonra öğretmenliğe başlamıştım. Hiç unutmuyorum. Son hakemliğim de burada oldu. 2005 yılında meydan hakemliği yaptım. Deste küçük boy finalini yönetmiştim. Birkaç hafta sonra da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi olarak hakemlikten de ayrılmıştım. Her yıl böyle coşkuyla yapılır. Pehlivanların heyecanla yüreği çarpar. Er meydanı Yeşilyayla güreşlerinde. Bu yıl da öyle. Tabii Ali Gürbüz'ün yokluğu bir miktar hissediliyor, doğru. Ama yine de çok çetin güreşler oluyor. Tribünler dolu, tıklım tıklım. Bu arada yarı finalde eşleşmeler daha belli olmadı ama neler söylemek istersiniz? Yani kimle kim eşleşirse
nasıl bir güreş mücadele izleriz? Yarı final müsabakası için çok acele meydanına. Evet sevgili seyirciler, alt boy mücadelesi devam ediyor. Tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşlerinde ve şu an cazgırımız baş pehlivanlarımızı saat tam 15'te kura çekmek üzere anons yaptı. Çok aceleler meydanına başladılar. Baş altında da çok çetin güreşler yapılıyor sevgili Ramazan. Okan Yavaş örneğin lig şampiyonluğuna gidiyordu. Yenilmiş. Yenildi yani. Serhat Elvan'a yenilmiş. Şu an büyük orta güreş yapıyor. Evet. Atahan Eser'i görüyoruz ekranda. Küçük orta büyük boy. Puanlama saatiniz gelmiştir. Küçük orta büyük boy. Başaltı pehlivanı Ömer Yasin Gökkaya, Engincan Aksit, Serhat Elvan çok acele meydanına. Bir dakika içerisinde Evet kıymetli güreş severler, büyük orta boyunda baş pehlivanlarımız saat 15'te kurallarını çekmek üzere er meydanında olacaklar. Biliyorsunuz. Evet güzel bir büyük ortada Bu arada pozisyon görüyoruz. Evet günde yatamadı, rakip dikildi, galip geldi. Atahan Eser ile Efe Atabey ve Sinan Yıldız ile İhsan Derin. Evet. Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz eşleşirse çok çetin güreş olur demiş. Ankara'dan avukat Hüseyin Duygulu. Ziraat mühendisi Ahmet Demir. İyi yayınlar demiş. Favorim Feyzullah Haktürk demiş. Doktor Muhammed Tepe. Ailecek TV karşısında sizleri izliyoruz demiş. Evet, ekranda değerli izleyiciler büyük orta pehlivanlarından İhsan Derin'i görüyoruz, sırtı dönük olan. Bu sporcuya dikkat edin, geleceğin baş pehlivanı olarak görüyorum ben. İhsan Derin'i, Balıkesirli. Bunu bu tarafa nasıl çekelim? Şu anda ekranın solundaki aşağı yukarı 2 metreye yakın boyu var. Kilosu da bir hayli yüksek ama o yapısına göre son derece hareketli, güreşi arayan bir tarzı var. Bakalım burada ne yapacak? Abi iyi mi? Tamam.
Evet Ramazan, ekranda büyük orta pehlivanlarından İhsan Derin var. Rakibini bulalım bir de. Rakibi de Sinan Yıldız. Yani bu yılın flash sporcularından favori sporcuların Sinan Yıldız. İkisi de müthiş güreşler yapıyor. Yarı finalin diğer hakikaten İhsan Derin maşallah değil mi? Tabii Geliyor. ben geleceğim baş pehlivan olarak görüyorum. Seyircilerin de takip etmesini tavsiye ediyorum şimdiden. Mersin'den Yüksel Çelik diyor ki hocam İsmail hocama sorar mısınız? Eski baş pehlivanlarla şimdikiler arasında fiziki olarak fark nedir diye. Şimdi şöyle, geçmişe göre baş pehlivan sayısı çok fazla. Yani 1940'lı yıllarda, 30'lu yıllarda iki baş pehlivanın er meydana çıktığı da oluyordu. Özellikle Kırkpınar'da. Ama günümüzde sayı biliyorsunuz bir noktaya geldi. Çok fazla olduğu da söyleniyor zaman zaman. Günümüzde daha atletik, daha kondisyonlu olduklarını söyleyebilirim. Çünkü ben de 80'li yılların 85-86'dan beri bu camianın içindeyim. Şimdi daha kondisyonlular. Cumhuriyet döneminin en iri yarı baş pehlivanı 2 metre 8 santim boyundaki Afyonlu Yarım Dünya Süleyman. Günümüze bakarsak 2 metre boyunda Hüseyin Gümüşalan var. 1.98 İsmail Koç var. Ali Gürbüz 1.96. Uzun boylu sallı baş pehlivan günümüzde de çok fazla var. Yani dünyada her şey geliştiği gibi sporda da gelişim ileriye doğru olduğuna göre, rekorlar da gelişerek gittiğine göre yağlı güreşin zorluğu da tabii geçmişe göre daha da artıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani 1940'lı yıllarda haftada 3 antrenmanla olimpiyat şampiyonluğu olunabilirken günümüzde haftada 6 gün antrenman yapıp günde çift antrenmanla anca bir şampiyonluk gelebiliyor. Ekrandaki müsabakayı yöneten hakem de Antalya bölgesinden Adil Dede. Eski güreşçi, tecrübeli hakemlerden Adil Dede büyük ortanın yarı finalini yönetiyor. İhsan Derin, Sinan Yıldız mücadelesi de son derece çetin, ayakta geçiyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Süleyman Karataş hocamıza bizlere selam gönderiyor. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum demiş. Biz de hocamıza selamlarımızı iletiyoruz. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Baş altı güreşlerinde yarı final müsabakaları. Başaltıyı ekrana getirebilir miyiz yönetmenim eğer uygun ise? Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Hem bu karşılaşma büyük orta hem de başaltıyı ekrana getirebiliriz. bugün burada CASE İnteraktörleri Satış Müdürü Mürsel Mahalle Muhtarı. Şu an İhsan Derin büyük orta güreşiyor. Rakibi kimdi hocam? Rakibi Sinan Yıldız. Sinan Yıldız büyük orta. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız uzman doktor Sayın Mesut Avcıoğlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kumluca ve Elmalı'da faaliyet gösteren iyi gıdaların sahibi Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engin Can Akşin. Şu an İhsan Derin, Sinan Yıldız. Az önce Efe Atabey Atar Eser'de kim galip gelmişti Efe hocam? Atabey. Efe Atabey
finale ismini yazdırdı. Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kepez Kirişçiler'de faaliyet gösteren Müdüroğlu Besi Çiftliği sahibi iş insanı Sayın Halil İbrahim Müdüroğlu adına güreş yapıyor. Tolga Turan, Antalya. Tolga Turan ligde puan sıralamasında ikinci durumda. Evet. 38 puanlı. Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kaşlı iş adamı Nurbiş Otellerinin sahibi iş adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan, Tokat. Pehlivan! Evet, şu an başaltı. Başaltı eşleşmelerini tekrar sistemden bakabilir misiniz bakalım hocam? Hiç kimse olamaz dünyaya direk. Sen Aliço, Adalı, Kurt derinlerin torunları. Pehlivanlarda olur mangal gibi yürek. Görünce dondurur heybetin kanı. Hazreti Hamza'dan gelir pehlivanlığın şanı. Yen, yemin. başaltında Ömer Yasir Gökkaya, Engincan Akşit, Tolga Turan, Serhat Elvan. Teşekkürler. Ekranın sağına da İhsan Derin, Sinan Yıldız yazabilirsiniz. Baş altının yarı finaline hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başaltı yarı final. Ömer Yasir Gökkaya, Engincan Akşit ile Evet, Tolga Turan, Serhat Elvan'la. Başaltında lig sıralamasındaki birinci olan sporcu da baş pehlivanla yükselecek bugün. Bir taraftan Çünkü da başaltıdan birinci ve ikinci bir üst boya çıkıyor. Okul müdürümüz Mehmet Parin'le Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Süleyman Karataş karşılaşmayı beraber izliyorlar. Değerli hocalarıma selamlarımızı iletelim. Aleykümselam. Karşılaşma öncesi Antalya'dan öğretmen Mustafa Maden iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederiz Mustafa Maden. Bakalım başaltıda güzel başa çıkacak kişiler de var değil mi? Tabii. Şimdi başaltından ya tabii yağlı güreşte her sporcunun ideali baş pehlivan olmaktır. Evet. Bunun da son yani boyları geçe son bir kapı vardır. O da başaltı. İşte bu başaltından o kapıyı açıp girebilen baş pehlivanlığa yükseliyor. Ama baş pehlivanlıkta söz sahibi olmak kolay değil. Çünkü büyük yıldızlar var. Değerli güreş severler, Avrupa minderlerinde 3 kez ülkemize altın madalyalar kazandırdı. Kura için yerlerini aldılar. Merkez Hakem Kurulu ve görevliler yarı final kurası için Çeyrek final müsabakasında kaşı açıldı. Elmalı Devlet Hastanesi'ne gitti. Hekimler tarafından kaşına dikiş atıldı. Doktor raporuyla güreşemez raporu aldı. Bu anlamda Altın Adam Avrupa şampiyonumuz Feyzullah Aktürk'e öncelikle geçmiş olsun mahiyetinde şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Baş pehlivanımız olsun diyoruz. Yarı final müsabakasına
doktor raporu olduğundan dolayı katılamayacak. Bu anlamda baş pehlivanlarımız, 3 baş pehlivanımız kurallarını çekecek. İlgi ve bilgileriniz önemli, arz olunur. Çok önemli artık. 3 baş pehlivandan 3 numarayı çeken, Feyzullah Aktürk'ü çeken tabii olarak direkt finale olacak. çıkmış olacak. Şimdi kurayla sizi baş başa bırakıyoruz. Türkiye Yağlı Güreş Ligi final etabı 672. tarihi elmalı güreşleri baş pehlivanlık yarı final kura çekimleri başlıyor. Orhan Okulu geliyor. Üç numara Orhan Okulu. Evet, Enes Doğan geliyor. Bir numara Enes Doğan. Ali İhsan Batmaz geliyor. 2 numara Ali İhsan Batmaz. Evet, Mehter vur. Evet değerli güreş severler, şu anda er meydanımızı Burdur, Dirmil, Altınyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Dirmil Altınyayla Belediye Başkanımız Sayın Selen Kınalı. Yine beraberlerinde Dirmil Altınyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Yasin Özkan'la birlikte değerli başkanımız Sayın Selen Kınalı'ya, Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk adına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Şimdi Türkiye'de başka bir şehirde olduğunu zannetmiyorum. Şöyle bir özelliği var sevgili Ramazan, Elmalı ile Korkuteli. Her iki ilçede de güreş eğitim merkezi var. Yani bu kadar yakın iki komşu ilçede güreş eğitim merkezi olduğu ben bilmiyorum başka bir yerde, ama Antalya'da var. Bu güreş kültürünün çok güçlü olmasının bir yansıması ve o dönem çok güçlü olmasının bir yansıması ve o dönemki Antalya Milletvekilimiz Burhan Kılıç'ın gayretleriyle bu şekilde güreş eğitim merkezleri de açılmıştı. Buradan da Burhan Kılıç hocamızı, milletvekilimizi belirtmekte fayda görüyorum. Gelirdi, beni çok desteklerdi. Buradan ona da dualarımızı gönderelim. Bütün seyirciye de buradan ekranlar başında herkesin dualarını bekliyorum. Kardeşimin mekanı cennet olsun. İnşallah onun için burada altın kemeri 7. defa kuşanmak istiyorum. Allah rahmet eylesin diyelim Orhan. Enes'le mi karşılaşmak istersin? Ali İhsan Batmaz'la mı? Zor bir soru değil aslında. Ya, tabii ki bizim kalbimiz yani ne o kadar olsa da Enes'ten tarafa. Çünkü ben çırağım, yanımda yetişen bir çırak yani. Hep beraber antrenmanları falan beraber yapıyoruz. İnşallah burada da yani ikimizin final yapmasını istiyorum. Nasip kimse sakatlık olmasın, Allah göstermesin. Tabii buradan Ali kardeşimiz Ali Gürbüz'e de ben çok geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Bir hafta önce yani kendi seyircisi önünde biraz da ya normal bir şey olsa soğuk havada yani onun şeyine sakatlandı. Allah sakatlık vermesin. Ben de 5-6 tane ameliyat geçirdik. Çok zor toparlanması. İnşallah onu da yani buradan ben geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum tekrar Ali Gürbüz'e.
Herkese selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim ve bizleri maddi manevi her zaman yanımızda olan Ümit Uysal Başkan, Muratpaşa Belediye Başkanımıza, yani her zaman abi kardeş gibiyiz. Ona da çok teşekkür ederim. Herkese buradan selamlar. Çok teşekkürler Orhan. Başarılar, kolay gelsin. Evet, Orhan Okulu'yu dinledik. Orhan Okulu rakibi Feyzullah Aktürk'ün sakatlanmasından dolayı otomatik olarak finale yükselen isim oldu. Artık tek yarı final mücadelemiz var ve bu mücadele için söz Faruk Mutkan'da. Enes Doğan'la Ali İhsan Batmaz kozlarını paylaşacaklar. Yarı finalde Orhan Okulu doğrudan finale yükseldi. Çünkü Feyzullah Aktürk sakatlığı nedeniyle mücadele edemedi. Yarı finalde doktor raporu getirdi. Orhan Okulu'nun finaldeki rakibi kim olacak? Şampiyonluk adayı Enes Doğan mı? Yoksa rakibi Ali İhsan Batmaz mı? Enes Doğan kazanırsa Ali Gürbüz'ü geride bırakarak CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonu olacak. Diğer her türlü sonuçta Ali Gürbüz şampiyonluğunu ilan edecek. Az önce ifade etmiştim. Okan Yavaş baş altında başpehlivanlığı garantiledi. Diğer eşleşmede Ömer Yasir Elmalı'yı kazansa bile ulaşamıyor. 37 puana ulaşabiliyor en fazla, yani boy atlayamıyor. Engincan Akşit orada Ömer Yasir'in rakibi. O da 47 puana ulaşıyor ama Okan'ın gerisinde kalıyor. Tolga Turan'ın Serhat Elven'i yenmesiyle birlikte, eğer böyle bir durum oluşursa ki yarı finaller halen devam ediyor, o zaman da Okan Yavaş'la Tolga Turan bir üst boya yükselecek birlikte. Onların da detaylarını sizlere aktarıyor olacağız. İşte baş pehlivanlar az sonra salavatlanarak er meydanına salınacaklar. Çok büyük bir tarihi kapışmaya sahne alabilir az sonra. Ki büyük olasılıkla da Enes Doğan mı, Ali İhsan Batmaz mı? Enes Doğan'ın CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluk hayaline son mu verecek Ali İhsan Batmaz? Yoksa Enes Doğan o hayaline devam mı edebilecek? Ali İhsan Batmaz lehine tezahüratlar yükseldi. Biraz önce Elmalı Er Meydanı'nda Korkutelili, yani Ali Gürbüz'ün hemşerisi ve dolayısıyla Ali Gürbüz'ün de çırağı ve dolayısıyla anlaşıldı ki tribünler de hem Ali Gürbüz'ü dolayısıyla Ali İhsan Batmaz'ı destekliyorlar. Ancak Enes Doğan da Elmalı Yuva kasabasından, yani bu toprakların özü evladı olması nedeniyle de ciddi bir güreşsever kitlesi söz konusu. Yani heyecan dolu bir müsabaka bizleri bekliyor. İnanılmaz, hem de her hattıyla, savunmasıyla, hücumuyla, baş pehlivanlığıyla, altın kemeriyle, şampiyonluğuyla çok büyük bir hikayeyi anlatıp aktaracağız. Umut ediyoruz. Orhan Okulu'nun da büyük bir avantajın sahibi olduğunu da ayrıca belirtelim. Yarı finali müsabaka yapmadan geçmek her zaman denk gelen bir durum olmaz. İşte Enes Doğan, buralı, Elmalılı, Muratpaşa Belediyesi'nin sporcusu. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar'da baş altında birinciydi. Enes Doğan birinci turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Rıza Yıldırım'ı, üçüncü turda Kürşat Şevki Korkmaz'ı, dördüncü turda Serhat Gökmen'i, çeyrek finalde Erkan Taş'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Enes Doğan Erkan Taş'ı, yani bu yıl Kırkpınar'da baş altında birinci olup başpehlivanlıkta mücadele etme hakkını elde eden rakibini önce Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağında finalde mağlup etmişti. Şimdi de çeyrek finalde yenerek adını yarı finale yazdırmış durumda. Ali İhsan Batmaz işte çok büyük bir tezahürat alıyor. Korkutelili, o da 2022 yılının Kırkpınar başaltı birincisi. Bir tarafta 2023'ün Kırkpınar başaltı birincisi. Diğer tarafta 2022'nin Kırkpınar başaltı birincisi. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ve son ayağında Elmalı da yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Hatırlarsınız Ordu'daki çeyrek final mücadelesinde Orhan'la Enes Doğan yapmıştı. Orhan Enes Doğan'ı o karşılaşmada mağlup etmişti ve yarı finale yükselmişti. 2023 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Lig şampiyonumuz Orhan Okulu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu.
Yarı finaldeki en tecrübeli isim. Bu yıl 4. ayakta ligde, Perşembe'de kürsünün ikincilik basamağındaydı Ali Gürbüz'ün ardından. Başpehlivanlar Kırkpınar Başcazgırı. Şükrü Kayabaş'tan el aldı Emin Ger. Onun tarafından salavatlanarak er meydanına salındılar. Şimdi peşrev zamanı. İşte Enes Doğan ekranlarınızda. Çok etkileyici bir ilk kariyer yılı. Geçen yılın yarısını saymazsak başpehlivanlıkta Enes Doğan'dan işte CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluk adayı. Zirvedeki Ali Gürbüz'ü burada başpehlivan olarak geride bırakma fırsatına sahip. Orhan Okulu yarı finalde güreşmeyecek. Rakibini bekliyor olacak. Finalde kim olacak? Enes Doğan mı? Ali İhsan Batmaz mı? Ali İhsan Batmaz da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor bu yıl CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. İlk 8'e adını yazdırmış durumda. Yani önümüzdeki yıl Kırkpınar'da seri başı 8 başpehlivandan biri olacak. Hüseyin Gümüşalan da ucu ucuna Feyzullah Aktürk'ün yarı final müsabakasına çıkamaması, yoluna devam edememesi, burada kazanma fırsatı bulamamasıyla ilk 8'de kaldı. Ne demek istersin hemen fırsat bulmuşken Recep Tosun? Güreşin bir anlamda kaderi diyelim bu. Bir taraf sevinirken bir taraf üzülebiliyor. Bir taraf üzülürken diğer tarafta sevinebiliyor. Kaderin ve güreşin cilvesi bu. Saygı duymak gerekiyor, kabullenmek gerekiyor. Ancak şunun altını çizeyim. Yarı final özelinde değerli Faruk Mutkan, hem Ali İhsan Batmaz hem Enes Doğan önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl çıktıkları tüm organizasyonlarda mutlak suretle artık Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Karaoğlu dörtlüsünün yakalamış olduğu ivmeyle birlikte yürüyecekler. İnşallah sakatlık yaşamadıkları takdirde Türk güreşi çok büyük yıldızlar kazandılar bu süreçte. İşte Ali İhsan Batmaz tribünlerde çok büyük ilgi görüyor. Yaklaştığı peşrev sırasında yaklaştığı her tribünde tezahüratlar yükseliyor Ali İhsan Batmaz lehine. İşte Ali İhsan Batmaz. Antalya Korkuteli Bozovalı Adika İhsan. Çok severim. Ve Antalya Yuva kasabasının göz bebeği Enes Doğan, Türkiye Altı Güreşi'nin parlayan yıldızı.
Kurtareli'de başpehlivanlık elde etti. Bunun yanında Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği çalı güreşlerinde Bursa'da kariyerinin ilk başpehlivanlığını aldı. Alanya'da Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde de, Antalya'da yine bir başpehlivanlığı var bu yıl Enes Doğan. Yani sadece CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde değil, diğer güreşlerde de dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ali İhsan Batmaz da bu yıl 4 kez kürsüde gördük. Manisa'da, Akhisar'da Çağlak yağlı güreşlerinde başpehlivandı. Ayrıca Festikan Yaylası yağlı güreşlerinde de finaldeydi, ikinci olmuştu. Bu yarı final mücadelesinin ilk 10 dakikası güreş seyrini daha çok özetleyebilir. İlk 10 dakikada olmadan bir şey söylemek, keskin cümleler kurmak çok da doğru değil. İlk 10 dakika güreşin gidişatı özetinde bizlere ipuçları verecekler. Festikan Yaylası yağlı güreşlerinde Ali İhsan Batmaz'ın finaldeki rakibi kimdi? Enes Doğan. Enes Doğan kazanmıştı. Orada başpehlivanlık elde etmişti. Burada şimdi Elmalı'da yarı finalde karşı karşıya giriyorlar. Kozlarını paylaşıyorlar. Bu türden çok da akılda kalmayan ve ince işçilik gerektiren detayları elbette ki çalışıyoruz bir taraftan, ama bir taraftan da elbette ki destek alıyoruz. Ve en önemli desteği başpehlivanlar sosyal medya hesabından oluyor. Evet, hakikaten çok donanımlı. Özellikle X'te, eski adıyla Twitter'da en çok yararlandığım bilgi kaynaklarından biri oluyorlar, sağ olsunlar. Tabii neyse ki karakter bu. Şöyle ki aldıkları, verdikleri bilgileri bir de hemen check ediyoruz, hemen kontrol ediyoruz. Ama şu ana kadar hiç yanılmadı. Sahilerinde teşekkür ediyoruz. Kurumsal bir işleyiş gibi tıkır tıkır işletiyorlar bu alanı. İstatistiki bilgileri. Bu alanda çok önemli bir boşluk var çünkü. Bazı sayfalarda var belki ama yine de çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Öncelikle ben kendi notlarım, bilgilerim, takip ettiklerim yine açık kaynaklardan ve elbette ki izlediklerimizden, ama çok detaylı bazen işte ilk turlarda karşı karşıya gelmişler mi acaba? Şimdi finalde karşı karşıya geldilerse bunu bilmek kolay. Evet. Ama ilk turlarda karşı karşıya gelmişler mi? Öyle ince işçilik isteyen şeylerde desteğe ihtiyaç duyulabiliyor. Malum yerel ve mali güreşlerde toplamda çok var. En az 50-60 organizasyon arka arkaya katılımı sağlıyorlar. Evet. Yani ikisini birlikte ayrı ayrı da katıldıklarını varsayacak olursak, hani kendisi belki 20, 28, 30 o aralıkta katılıyor ama ikisini birlikte düşünecek olursak daha da fazla oluyor ve müsabaka başlıyor. Yarı final karşılaşması CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. 6. ve son ayak. Enes Doğan kazanırsa şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek. Ali İhsan Batmaz kazanırsa CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2024 yılı şampiyonu Ali Gürbüz olacak. Orhan Okulu adını finale yazdırmış durumda. Feyzullah Aktürk'ün sakatlığı nedeniyle yarı final karşılaşmasına çıkamaması sonrasında. Enes Doğan kasnak ve paça güreşini hemen kabul ettirmek istiyor Ali İhsan Batmaz'a. Ali İhsan Batmaz da güçlü, kemikli ve omurgalı yapısıyla da ben kasnak ve paça güreşine dün Yusufcan Zeybe'ye yaptığım gibi sana da direnç koyacağım. Bu gücü Ali İhsan Batmaz gücüyle, Enes Doğan da kasnak ve paça tempolu güreşiyle, bakalım kim kimden neyi söküp kopartabilecek. İlk 10 dakika hayati derecede önemli. Yıpratma çabası gibi görülüyor şu anda. Ali İhsan Batmaz'ın elenseleri biraz tokat gibi oldu. Yüzünde patladı adeta Enes Doğan'ın. Olur öyle deyip birbirlerine sarıldılar. Müsabaka devam ediyor. Doğruluktan asla şaşmam. Türk'ün kendi mekanı Elmalı'da görüyorsunuz. Kıran güneşler var. Koç yiğitlere şeref, coşkun yapımlar alkışları, alkışlar sarılma. Hareketli bir müsabaka izliyoruz. İşte kasnağa doğru hamlesi Ali İhsan Batmaz'ı dikkat çekiyor. Enes Doğan koruma çabası içerisine yükleniyor. Yeri adımlıyor Enes Doğan. İşte kasnağı şimdi yakaladı.
İlker Asnak'ta ısınma çabası içerisinde dizleri üzerine indi. Eğildi, kurtardı. Sonrasında tekrar ayağa kalktı. Bir an dizleri üzerindeydi Ali İhsan Batmaz. Kıyasıya bir mücadele var. Çok hareketli bir karşılaşma izliyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. ayak Elmalı yağlı güreşlerinde yarı final müsabakasında. Dikkat ederseniz Enes Batmaz karşılaşmanın başından beri rakibini boyundurukla bir türlü yere bastırmak istiyor. Yani yer güreşini arıyor gibime geliyor. Şimdi işte koltuk altı geçti bacak. Paça. Ali İhsan Batmaz yüklenmeye devam ediyor. Çekti kendisine lenseyle. Enes Doğan'ın belki de en çok hırpalandığı, ayakta hırpalandığı müsabaka oldu şu ana kadar. Özellikle Elmalı'da. Aslında bunu tam tersi Enes Doğan yapıyordu rakiplerine. Kasnak ve paçadan, enselerden baskı kurarak. Ama inanılmaz bir seyirci desteğini arkasına aldı Ali İhsan Batmaz. Bu da moral ve motivasyon noktasında Kasnak'a da daha kolay ulaşmaya başlamasını sağlamaya başladı. O moral motivasyon. bakalım bir kez daha sürdürebilmek önemli. Çok uzun soluklu bir çünkü yarı final mücadelesi olacak. Bu hareketlilik acaba ne kadar sürecek? Bu da önemli. Enes Doğan'ın güreş taktiği puanlamaya kadar ağırdan da olsa, yani tabirle ikinci ya da üçüncü vites de olsa da onun aşağısına düşmeden puanlamaya kadar sürekli kılabiliyor. Ama bunu bakalım Ali İhsan Batmaz dengeleyebilecek mi? Sürdürülebilecek mi? Bakın Enes Doğan kasnaklara uzandığında Ali İhsan Batmaz'ın tüm dengesini bozduğunu gözlemleyebiliyoruz. Kasnaklarda çok mahir. İşte bu noktalar Enes Doğan'ın etkili olduğu noktalar. İşte bakın paçaya da uzandı. Şimdi indiriyor, işte bastırıyor. Enes Doğan üstte kaldı. Bunun için Ali İhsan Batmaz büyük bir çaba harcamıştı ama sonuca ulaşan, avantaj elde eden şu anda Enes Doğan oluyor. Tribünlerin bir bölümü Enes, bir bölümü de Ali İhsan Batmaz. Tezahüratları yükseliyor. Dün Yusufcan Zeybek mücadelesinde yerde çok iyi müdafaa örneği ortaya koymuştu Ali İhsan Batmaz. Şimdi bakalım Enes Doğan yer güreşinde nasıl alanları kapatabilecek mi? Gerdanlama arayışı içerisinde baskı uyguluyor Enes Doğan. Ali İhsan Batmaz'a yarı final karşılaşmasını çok rahat kazanmıştı. Biraz da rakibin sakatlığıyla tabii Enes Doğan. Kurtdereli'de final karşılaşmasında da Erkan Taş'a çok rahat üstünlük sağlamıştı. Çok kısa sürmüştü bu iki müsabakada. Yine benzer bir biçimde çabucak sonuca gitme çabası içerisinde dış kazıkta şimdi Enes Doğan. Yan kazığa doğru yöneldi. Oradan yaydırmak ve uzatmak isteyecek Ali İhsan Batmaz da tam aksine yaydırılmadan, uzanmadan bu süreci tehlikesiz bir şekilde atlatmaya çalışacak. Gerdanlamaya yine yöneldi. Paçalara doğru hamlesi. İplerle boğuşuyor. Kurtarma çabasında kendisini Ali İhsan Batmaz. Göğüs göğüseler, ayağa kalktı. Kasnaktan yakalamıştı Enes Doğan ama kurtarıyor. Ali İhsan Batmaz ayağa kalktı. Şimdi o kasnağa yöneliyor. Kasnakta sağ eli Enes Doğan'ın. Dıştan ve
içten kasnağa yönelik hamleleri Ali İhsan Batmaz'ın hem kasnağı bırakmama hem de kasnağını kaptırmama çabasında Enes Doğan bir an dengesini kaybetti. Ali İhsan Batmaz güçlü bir duruş ortaya koydu o noktada. Şimdi bir an dengesini bozdu. Arkasına geçebilir dış kasnakta. Yine kasnaktan çift el asılıyor Enes Doğan. Dizinin üzerinde Ali İhsan Batmaz. Müthiş bir mücadele var yarı finalde. Çok büyük bir rekabet var. Çok büyük bir çarpışma var. Nefes nefese, soluk soluğa, kıran kıran bir yarı final mücadelesi. Şimdi arkasına geçme çabası içerisinde olan, hatta bir an sırt aşağı getirebilecek pozisyona da getirdi Ali İhsan Batmaz Enes Doğan, ama riskli bir hamleydi, hemen geri çekildi. Paçalardan yakalayarak arkasına geçmesini engelleme çabasında, ama şimdi yine üstte Enes Doğan oyun arayışı içerisinde olacak. Çok yüksek tempoda devam ediyor mücadele. Çok kolay teslim olmadı Ali İhsan Batmaz, üstünden aşırma çabası içerisinde dış kasnakta. Dış kazıkta şimdi Enes Doğan. Kondisyon ve devamlılık noktasında Enes Doğan'ın bir adım önde olduğunu, güç noktasında da Ali İhsan Batmaz'ın bir adım önde olduğunu ifade edebilirim. Değerli güreş severler, son ilk 9 dakika geride kaldığı sürede. Baş pehlivanlığa çıktıktan sonra her ikisi de çok dikkat çekici performans ortaya koydular. Özellikle ligde. Şimdi de işte baş pehlivanlıkta Ali İhsan Batmaz ilk 8'de Enes Doğan şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kıyasıya bir mücadele içerisinde iki baş pehlivan da. Yine Ali İhsan Batmaz kendisini yerden kurtarma çabası içinde. Enes Doğan yine arayış arası çabasında bacağı sardı. Yaydırma çabası işte ayrıca dikkat çekiyor. O sarmalar yaydırma öncesi yapmış olduğu hamleler. Çok hareketli bir 10 dakika. 10. dakikadayız. Yarı final karşılaşmasında. Bence final havasında geçiyor Faruk Mutkan. O kadar yüksek tempoda başladılar ki mücadeleyi ortaya doğru alıyor çayır hakemi. Baş boyunda ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Hem Enes Doğan hem Ali İhsan Batmaz 2021'de, yine baş pehlivanlar sosyal medya hesabından aldığımız bilgiye göre 2021'de Elmalı'da yine başaltı boyundayken final yapmışlar. Enes kazanmış. Şimdi bakalım nasıl bir sonuç olacak, hep birlikte göreceğiz. Ali İhsan Batmaz'ın soluklanmasına hiç müsaade etmiyor Enes Doğan. Kurmuş olduğu gerdanlama, sarmadan, yaydırmayla, baskıyla şu anda Ali İhsan Batmaz mücadele ediyor. Şimdi soldan Enes Doğan sarma çabası içerisinde. Ali İhsan Batmaz zor durumda, kurtarabilecek mi? Kasnaktan ve paçadan hamleyle savunma çabasında boyundurukta tutarak avantajını korudu, ama sonrasında da adeta rakibinin ayağa kalkmasına izin verdi. Dalma teşebbüsünü iyi karşıladı Ali İhsan Batmaz, ama yine kasnakta, yine direksiyon Enes Doğan'da. Her hamlesinde Ali İhsan Batmaz'dan bir parça kopartıyor Enes Doğan. Yine daha kolay arkasına geçip bastırmaya başladı Enes Doğan. Kondisyon fazlalığını, yani o kondisyon adım adım öne çıkmaya başladı. Bir noktadan sonra çok da kuvvetli olsanız, eğer kondisyon açığı yaşıyorsanız o gücünüz minimize olabiliyor zaman uzadıkça. İkimiz de ayaktayız. Ayakta olduğumuz zaman müsabakalar daha çabuk bitiyor. Bilmiyorum farkında mısın Recep Tosun anlatırken. Ve işte Enes Doğan'dan arayışlar devam ediyor. Hem sarma hem de gerdanlama çabası şu anda dikkat çekiyor. Bacağı şimdi sardı. Gerdanlamayı da vurdu. Ama iyi direniyor Ali İhsan Batmaz. Bakalım bastırabilecek mi? Ayakta devam edilmesini istedi müsabakanın hakemi yine. Çünkü gerdanlamanın da kurallara da tekten olacak, evet, uygun olması gerekiyor. Sarı kart görmüştü bir başka müsabakada. Sen daha iyi hatırlarsın. Gerdanlamadan dolayı kurallara uygun değildi. Evet. Tekten boğuşlarda talimatnameler apaçık. Çenenin altından olması gerekiyor. Evet. Boyundan değil. Evet. Evet. Çok net söyleyeyim. Kondisyon, nefes üstünlüğünü kabul ettirdi Ali İhsan Batmaz'a Enes Doğan. Yine gerdanlayarak rakibini çözme çabası içerisinde. Çok çabuk altın almaya başladı Enes Doğan. Sağlı sollu sarmaları
deniyor olması da çok büyük bir özgüven Enes Doğan özelinde. Bakın bir kez daha gerdanlamada. Bu defa ağırlığını sağ tarafına atarak, arka tarafından atarak rakibinin dengesini bozmaya çabaladı. Sol bacağı taktı şimdi. Soldan sarmada yine gerdanlamadan hemen kurtardı Ali İhsan Batmaz. Bu ana kadar iyi direndi. Yerde kabul ediyor adeta güreşi. Bu buhranlı süreci bakalım nasıl yapacak? Ali İhsan Batmaz atlatabilecek mi? Sağdan sarma, soldan gerdanlama. Ne tarafa müdafaa yapacaksın? Çok zor hakikaten. Enes Doğan çok yetenekli, çok meziyetli bir başpehlivan. Çok da güçlü olsanız bile Ali İhsan Batmaz gibi bakın teknikte bazı noktalarda zorluk yaşayabiliyorsunuz. Çok meziyetli bir Enes Doğan. Tıpkı Ali Gürbüz'ün sağlı sollu yapmış olduğu o sarmalar, gerdanlamalar. İşte Ali Gürbüz yapan en büyük özellikleri Enes Doğan'da çok iyi uyguluyor rakipleri. Dış kazağa geçmişti ki sonra da tekrar gerdanlamaya döndü. Tüm ağırlığıyla yükleniyor. Ancak çözemedi. Şu ana kadar rakibini yayamadı. Sağdan sarmayı vurdu. Soldan gerdanlamada. Bir kez daha sonuç alabilecek mi? Yine ağırlık merkezini diğer tarafa atarak sonuç alma çabasındaydı. Bilekten, topuktan hamleleriyle Ali İhsan Batmaz kendisi. Paçayı çok güçlü yakaladı. Şimdi dış yan kazık, yan Ali İhsan paçada. Batmaz atabilecek mi? Bir an mutladı. Bir gün havalandırdı. Açıyor. Şamil üstünlük kuramadı. Direniyor. Enes Doğan şimdi toparlandı. Üste kaldı Ali İhsan Batmaz. Ne güzel müsabaka. Bir Enes Doğan, bir Ali İhsan Batmaz. Tezahüratlar yükseliyor bir anda Ali İhsan Batmaz lehine. Şimdi bakalım o yerde ne yapacak? Enes Doğan şu ana kadarki fırsatlardan yararlanamadı. İyice yaydırdı. Güçlü fiziğini bu kez kullanan Ali İhsan Batmaz. Paça kazıktan bakalım sonuç alabilecek mi? Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İplere doğru yöneldi Ali İhsan Batmaz. En güçlü olduğu noktalarda değerli güreş severler. Ya hep ya hiç diyecek. Eğer buradan kurtulursa Enes Doğan galibiyet özelinde bence daha güçlü bir adım atmış olacak. Bunu bilen Ali İhsan Batmaz bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Faruk Mutkam. Ali İhsan Batmaz şu anda avantajlı pozisyonda. Dış kazığı vurdu paçalara sağ eliyle. Şimdi ulaşma çabası içerisinde. Enes Doğan kondisyonuyla sonuca gidemedi ama bakalım Ali İhsan Batmaz gücüyle sonuca gidebilecek mi yoksa güreş ayakta dengelenecek mi? Yan kazık yan paçada. Ali İhsan Batmaz sonuca gitme çabası içerisinde iyice yaydırdı. Kurtarma çabası içerisinde görülüyor Enes Doğan. Onun daha da fazla kapanmasına izin vermedi Ali İhsan Batmaz. Bu pozisyonda tutuyor. Tüm ağırlığıyla yüklendi. Şimdi sarmaya yöneldi. Ardından göğüs çaprazına gitti. Dün Serdar Yıldırma yapmıştı. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç alacak. Yükleniyor bir kez daha Ali İhsan Batmaz. Orada uzun bir süre tutabilecek mi? Enes Doğan kurtardı kendisini. Yine daldı. Çift kafa içte kaldı yalnız. Paçayı aldı. Yükleniyor. Yakalamıştı şimdi. Ali İhsan Batmaz kaçırıyor paçayı. Bir kez daha tekte aldı. Paçaya uzandı. Boyundurukla karşılık verdi Enes Doğan. Paçadan yakalandı. Yan kazık yan paçada. Kazada vurdu. Şimdi tekrar üstte kaldı Ali İhsan Batmaz. Harika bir şimdi kündeye yöneldi. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Dış kazıktan şimdi sonuç arama çabası içerisinde. Oturarak savunma çabası içerisinde. Az önce çok kolay yaydırmıştı Ali İhsan Batmaz Enes Doğan'ı. Ama bu defa bakalım ne yapacak. İşte yine yayıyor. Ali İhsan Batmaz yine dış kazıkta. Bu kez keçi dikmesine mi yöneldi acaba? Kas kanadını mı arıyor acaba? Keçi dikmesine doğru ipleri arıyor Ali İhsan Batmaz. Evet şimdi yüklendi. Paçadan yakaladı. Ali İhsan Batmaz. Diğer paçayı da yakaladı. Patlangoçu mu arıyor derken hayır bıraktı. Hemen oturarak savunmasını yaptı. Orada çok daha hızlı hareket etmesi gerekiyordu belki de Ali İhsan Batmaz'ın patlangoç için. Ama şimdi yine dış kazıkta oyun arayışında oturarak savunma yapıyor Enes Doğan. Güreş eşitlendi. Kondisyonlu Enes Doğan, güçlü Ali İhsan Batmaz. Güreşi eşitlediler değerli güreş severler. Elmalı Yeşilyurt'la yer meydanında tarihi bir gün, tarihi bir yarı final mücadelesi. Tüm ağırlığıyla yüklendi şimdi. Ali İhsan Batmaz Enes Doğan karşısında sonuç arıyor. Sarmaya doğru yönelebilecek mi? Dün Serdar Yıldırım gibi bir başpehlivanı son 16'da saf dışı bırakmıştı sarma küreyle ama hemen toparlandı Enes Doğan. Enes Doğan da orada neler gelebileceğini çok iyi biliyor ve hemen o karşılığı veriyor. Her oyuna bir karşılık verdi. Her iki başpehlivan da birbirlerinin hamlelerine. Ayakta devam ediyor. Yine daldı. Ali İhsan Batmaz'daki bu hırs, bu inat çok gerçekten dikkat çekiyor.
İki baş pehlivanında pes etmeyen bir yapısı var. Şimdi Enes Doğan boyundurukta tutup çektikten sonra arkasına geçti rakibinin bastırma çabası içerisinde. Şimdi o gerdanladı ve onu yaydırma çabasında. Enes Doğan da Ali İhsan Batmaz da yerde şu ana kadar istedikleri sonucu alamadılar. Çok yoruldular ama. 18. dakikadayız. Dalga dalga ataklar söz konusuydu. Hem Enes Doğan, daha sonra Ali İhsan Batmaz, şimdi yine Enes Doğan'da üstünlük. Yerdanlayarak yaydırma çabası içerisinde. Yarı finalin çok ötesinde ve çok üzerinde bir karşılaşma bu. Final gibi bir karşılaşma gerçekten de. Ancak finalde belki böylesi güç gösterisi karşı karşımıza olabilirdi. Enes Doğan'la Ali İhsan Batmaz işte bu tadı yarı finalde yaşatıyorlar. İkisice sonuca odaklı güreşiyor Faruk Mutkan. İkisi de risk aldı. Ramak kalmıştı galibiyete uzanabilme adına, her ikisi özelinde de. Ama şu anda soluk sola oldukları için oyunları %100 tam manasıyla yapabilecekleri açıları bakalım bulabilecekler mi? Ali İhsan Batmaz'ın yerdeki savunması Enes Doğan'ın yerdeki savunmasından daha sağlam görünüyor bu arada, bunu da ifade edelim. Başka bir pehlivan olmuş olsaydı çoktan çevirmişti Faruk Mutkan Enes Doğan. Bunu net bir şekilde altını çizmek isterim. Paçadan savunma çabası içerisinde, sonrasında tekrar arkasına geçti, paçayı kurtardı Enes Doğan. Ama bir türlü yaydıramadı. Çok güçlü yükleniyor, çok güçlü sarmalıyor Enes Doğan. Ali İhsan Batmaz da rakibini bastırdığında çok güçlü yüklendi. Bakın sağdan tekrar sarmayı taktı. Enes Doğan yine sonuca odaklı hamleleri söz konusu. Sarmayı çiftlerse gerdanlamayla sonuca gidebilir. İşte o açıyı arıyor Enes Doğan. Bakın sağdan sarmada. Henüz yaydıramamış durumda. Ali İhsan Batmaz çok dengeli ve güçlü bir duruş da ortaya koyuyor şu anda. Bu pozisyonda durmak hiç de kolay değil aslında. Çok zor. Baldırlara üst vuran baskıyı, ağırlığı bir düşünsene. Diyaframı da sıkışıyor. Soluklanmasını, dinlenmesine de müsaade etmiyor. Bakın sağdan da kas kanadına da yönelmiş. Kleyi de vurmuş durumda. Evet, bileklerden tutması. Uzatırsa tehlike çanları çalabilir. Şimdi işte uzattı gibi biraz ama üstte kalabilecek mi? Ali İhsan Batmaz kurtarma çabasında bacaktan yakalamış durumda. Topuğa yöneldi. Ensesinden ve bastırarak ve dış kazıktan üste kalma çabası içerisinde, koldan savunma. Bir türlü üstüne geçemedi. Şimdi Ali İhsan Batmaz paçadan yakalamış durumda. Gerdanlayarak yüklendi. Bir anda yüzü koyun attı kendisini yere. Enes Doğan tehlikenin çok farkındaydı. Yoksa gerdanlamadan sırt aşağı düşebilirdi. Hem de ayaktayken. Şimdi iyice sardı. Bu kez Ali İhsan roller değişti. Batmaz. Alt üst oldu müsabaka. Harika bir karşılaşma izliyoruz. Doğrusu çeyrek finaldeki Feyzullah Aktürk'le İsmail Balaban arasındaki mücadele taktik savaşı açısından müthiş bir keyif vermişti. Bu da aslında belki o müsabakada çok fazla temas yoktu ama burada çok daha yüksek temasın olduğu, bir altta bir üstte ikisinin de mücadele ettiği müsabakada apayrı bir lezzet veriyor bu karşılaşmada. Enes Doğan kurtarma çabasını kurtardı. Kasnak'ta yükleniyor, kurtardı. Bir kez daha Kasnak'ta Ali İhsan Batmaz'la yakalama çabasında. Şimdi çekti kendisine. Kasnak'tan ve boyduruktan tutarak bir arkasına geçti. 20 dakika geride kaldı. Evet, bu arada baş altında da uzak kadrajda büyük bir sevinç yaşanıyor. Bu öyle düşünüyor ki bizi sanki bazı şeyler kesinleşmiş gibi. Orada çünkü baş pehlivanlık için Tolga Turan. Tolga Turan'dı. Evet, o da tamam. Okan Yavaş'tan sonra artık baş pehlivanlığa terfi etti. Evet, bunu geçebilecek baş pehlivan adayı yok artık. Yani baş altında, baş pehlivanlık boyunda mücadele edecek sporcular kesinleşti. Tolga Turan'la Okan Yavaş. Okan Yavaş zaten bu eşleşmeyle birlikte Tolga Turan'la Serhat Elvan eşleşmesiyle birlikte zaten baş pehlivanlığı kesinleştirmişti. İşte CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde baş altından baş pehlivanlığa yükselmeyi kesinleştiren
daha finali yapılmamışken ki finali de kazanma fırsatına sahip Tolga Turan. Serhat Elvan'a üstünlük sağlıyor. Okan Yavaş'la birlikte Tolga Turan artık baş pehlivanlığa yükseliyorlar. Haftaya baş pehlivanlık için güreşecekler. Enes Doğan. O da çok yoruldu. Ali İhsan Batmaz da çok yoruldu. Belki de puanlamaya eğer taşınırsa güreş en kısa puanlama müsabakasını anlattığımız bir karşılaşma olacak. Faruk Mutkan. Çünkü ikisi de sonuca odaklı. İkisi de kırılmalarda kimi gücüyle kimi de kondisyonuyla sonuca gitmek için her şeylerini ortaya koyacaklar. Risk alıyorum ve karşında oluyorum, çok uzun olabilir. Çünkü normal süredeki müsabaka ile puanlamadaki müsabaka birbirinin aynı kesinlikle olmayacak. Bu konuda sen de iddiaya girmiyorum. Estağfurullah, rica ederim. Ben de risk meydanında kazanan sen olmuşsun. Estağfurullah, yani yok canım, rekabetimiz yok bu açıdan. Ben bir pehlivanla nasıl olur da böyle iddialaşabilirim, ne haddime, ama işte dedim ya, risk alıyorum. Ali İhsan Batmaz biraz daha soluklandı. Enes Doğan da aynı ölçüde. Artık bir noktadan sonra bakalım normal mücadelenin dışında puanlama evresine doğru mental olarak geçiş yapacak mı pehlivanlarımız? Hızı da biraz kesildi müsabakanın. Çok doğal, 15 dakika çok yüksek tempoda. Evet. Yani nabız uzun bir süre 180'deydi her iki baş pehlivan içinde. Yani tamam, çok çabuk indirdiklerini biliyoruz, kondisyonda bu zaten, ama yani o 180'de o kadar uzun süre mücadele etmek de sürekli, yani hiç her baba yiğidin harcı değil. Çok zor. Dış kazıktan oyun arayışında ama oturarak çok sağlam bir savunma var gibi görülüyor Ali İhsan Batmaz'da. Enes Doğan'ın artık hamleleri o ilk anlardaki ısırıcı koparıklılığından seviyesinin altına düştü. Bunu da zaten Ali İhsan Batmaz hissediyor. Bir an yaydırma fırsatı bulmuştu Enes Doğan ama Ali İhsan Batmaz buna izin vermedi. Dün Yusuf Can Zeybek mücadelesinde gücüyle sonuca şimdi ayağa kalktı. Bir kez daha yüklendi. Şimdi alt üst oluyor müsabaka. Hemen dış kazıya yöneldi. Oradan gerdanlamaya Ali İhsan Batmaz paçayı vermedi. Oturarak sağlam bir oturuş çabası içinde Enes Doğan. Bu kez gerdanlamayla Ali İhsan Batmaz karşılık veriyor Enes Doğan'a. İyice bastırdı. Sonrasında kleye döndü. Evet. Sağ bacağını da içeri atabilmiş durumda. Şimdi bir kez daha gerdanladı. Henüz yaydırmamış durumda rakibini ama çok sıkı bir müsabaka içerisinde her iki baş pehlivanda. Şimdi gerdanlayarak sağına doğru yükleniyor. Bir kez daha Ali İhsan Batmaz. Enes Doğan direniyor. Şimdi Kle koldan da yakaladı. Omuzuna da yükleniyor. Tüm ağırlığını bastırdı rakibinin beline doğru. İki bacağı da bir hayli uzakta. Yakınlaştırdığı takdirde paçayı verme ihtimali söz konusu. Ama Enes Doğan oradan iyi kurtardı. Ali İhsan Batmaz çift daldı. Kafa içte kalınca boyundurukla karşılaması da kolay oldu. Ancak arkasına geçmiş değil. Boyundurukta tutuyor Enes Doğan şu anda. Yine paçayı aldı. Koltuk altı geçti. Çok güçlü. Şimdi arkasına geçti. Bu kez üstte olan Ali İhsan Batmaz. Ali İhsan Batmaz paçayı yakaladığında Enes Doğan kurtarmak için hiç çaba sarf etmiyor. Çünkü adeta orayı yağlı güreş tabiriyle puntluyor oradan. Kurtarmak için yapacağı eforu puanlamaya saklıyor Enes Doğan. Çok güçlü paçalarda. Dış kazıkta şimdi Ali İhsan Batmaz vazgeçti. Bir kez daha sarıyor. Kleye yöneldi sonrasında. Sağlı sollu sonra da gerdanlama. Nefes aldırmıyor adeta Enes Doğan'a. İyice bastırdı başından da rakibini. Tüm ağırlığıyla da belinde. Paçayı yokluyor şimdi de. Bir taraftan da ayağa kalkmasına izin vermiyor rakibinin. Gerdanlayarak. Paçalarını da oldukça gevşetti. Puanlama anonsu geldiğinde ben merak ediyorum, Enes Doğan paçalarını tekrar bağlayacak mı? Çünkü gevşetti. Bayağı gevşetti. Puanlamada yapacağı dalışlarla oraya yakalarsa büyük bir avantaj elde edebilir. Boyundurukta tuttu ve şimdi arkasına geçme çabasındaydı ama koldan sadece bir savunma yaptı. Yine paçasını aldı. Yine yakaladı, paçayı çok yakaladı güçlü, ama inanılmaz güçlü. Enes Doğan da artık herhalde bir an önce puanlamanın gelmesini bekliyor gibi görülüyor. Ali İhsan Batmaz acaba buradan bir sonuç alabilir mi? Yüklendi. Dış kazıkta şimdi. Oturarak savunma çabası. Ensesinden bastırarak da
O boşluğu arıyor, sonrasında iyi de yaydırdı. Şimdi bakalım nasıl bir hamle yapacak. Rakibi karşısında Ali İhsan Batmaz. Tüm ağırlığıyla, vücudunun tüm ağırlığıyla rakibinin üzerinde şimdi. Enes Doğan direniyor. Gerdanlamaya yöneldi. Sonrasında da kleye. Bir gerdanlama, bir kle. Şimdi sarma çabası içerisinde oturdu. Ayağa kalkma çabası içerisinde attı üstünden ama halen daha çok güçlü. Ama halen daha son noktasında tuttu ama tribünlerin hemen yanına kadar, bariyerlere kadar gelmişlerdi. Daha makul bir noktada müsabakanın devam etmesini istiyor. Enes Doğan soluklanma ihtiyacı hissetti. Kondisyon nereye kadar, güç nereye kadar ama gücünü artık kabul ettirdi Enes Doğan'a. Ali İhsan Batmaz kondisyonuyla çok yıprattı Ali İhsan Batmaz'ı ama bir noktadan sonra artık zor oyunu bozar derler ya, gücüyle. Yorgunluk emareleri görülüyor Enes Doğan'da. Ama çok yüksek tempoda başladılar. Bakın ikisi de soluklanıyor. Puanlamaya böyle giderse erken bitecek. Sen hala aynı öngörüde bulunuyor musun? Puanlamanın bu müsabakanın ilk bölümünden daha farklı olabileceği varsayımıyla risk alıyorum. Muhtemelendir ki ayrı bir strateji de ortaya koyabilirler. Enes Doğan kasnaktan yakaladı ama kendisini yaydırarak kasnağından kurtardı Ali İhsan Batmaz. Şimdi bir kez daha üstte olma çabası içerisinde hemen dış kazağa yöneldi. Ardından üste çıktı. Yine şimdi kle. Sarmayı da vurma çabası içerisinde sol bacağıyla. Güçlü vurursa bir tarafta, diğer taraftan da. Şimdi çalar. işte Ali İhsan Batmaz yükleniyor. Sonrasında bir başka oyun arayışı içerisine girdi. Paçayı yakaladı. Gerdanlayarak yine yaydırma çabası içerisinde. Belinden çok güçlü bastırıyor. Bu mücadele özeli 2 günkü bu dünkü elemeler ve bugünkü finaller özelinde Faruk Mutkan söyleyebilirim. Çok güzel karşılaşmalar İkisi izledik. hakikaten NDP, yani eğer böyle bir ödül olmuş olsaydı Elmalı'nın en değerli pehlivanı NDP ödülü ikisinden birine verilmesini ben buradan kazanan arzu ederdim. NDP'dir oradan belki ama şöyle olabilir. En teknik var. En centilmen var ya Ali İhsan Batmaz için. En teknik var. En iyi peşrev var. En iyi peşrev var. Şimdi dış kazıkta Ali İhsan Batmaz. Yaydırdı. Artık %100 hamleleri bence yapmayacaklar. Çünkü dakika 30. Evet. Her an puanlama anonsu gelebilir. Gerdanlayarak o bölümü geçme çabası içinde hem de yıpratarak ayrıca geçme çabası içerisinde kurtarma çabasında yerden Enes Doğan. Ali İhsan Batmaz da rakibinin ayağa kalkmasına izin vermiyor. Belki net bir hamlesi yok şu anda. Dış kazıkta ensesinden bastırarak oyun alıyor ama işte sürede tamamlanıyor. Bakalım Enes Doğan paçalarını tekrar bağlayacak mı? Burası çok önemli. Şimdi Recep. Öyle, özür dilerim Hüsnü abi. Öyle hareketliydi ki su içmeye fırsat bulamadım 30 dakika içinde. Sen de su iç, boğazın kurumuştur. Buyurun Hüsnü abi. Faruk şunu söyleyeyim. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 24. ikincisi yılında gerçekten bana göre çok önemli olaylar var. Ali Gürbüz'ün güreşememesi, sakatlığı nedeniyle güreşememesi. Damga vurdu. Bakın şu anda görüyoruz. Gençlerde Enes Doğan, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım, Hamza Özkaradeniz yenilmesine rağmen bunlar gerçekten 2024 yılı yağlı güreşine damga vurdular. Damga vuran bir başka olay da Cengiz Han Şimşek'in Manavgat'tan sonra Elmalı'da da 0 puan alması, puansız geçmesi lige damgasını vuran olaydı bana göre. Faruk, benim en değerli güreşçi ödülünü bu iki yiğidimize vermesi noktasında altını şunu çizmek isterim, doldurmak isterim. Sonunu düşünen kahraman olamaz.
puanlamayı düşünmediler. Sonrasını düşünmediler. Bu anı, yarı finali düşündüler ve galibiyet özelinde biri kondisyonunu, biri gücünü ama her şeyini sonuna kadar verdiler. Faruk Mutkan, 36 yıldır bu çayırlardayım. Eski bir kısmet giymiş pehlivanım. Bu güreş taktikleri, bu güreş arzuları bence şu anda ülke nezdinde çok büyük takdir görmekte ve çok büyük bir hayran kitlelerinde arkalarından sürüklemelerine neden oldu bu güreş mentaliteleri. Sonunu hiç düşünmediler, puanlamayı hiç düşünmediler. Varsa yoksa yarı finalde sonuca gidelim. Ben kondisyonumla, Ali İhsan Batmaz'da gücümle diyerek her şeylerini ortaya koydular. Helal olsun iki baş pehlivanımızda. Bunu yürekten, tırnaklarıma kadar, saçımın teline kadar, canı gönülden yürekten söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Ama yanlış anlaşılmasın. Ben de MVP olmazsınlar, olmazlar demedim. Zaten bir kazanan olacak. Dolayısıyla o zaten en değerlisi olacak. Bu mantıkla söyledim. Yoksa her ikisi de kazanmayı sonuna kadar finalde de galip gelmeyi hak ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da senin değişimle MVP olmayı, benim değişimimle birinci olmayı zaten hak ediyorlar şu anda. Buyursun İşte, Arıştı abi. Gençleri görüyoruz. Yani bunlar gerçekten Türk güreşine damga vurduklarını, tesadüf olmadıklarını burada kanıtladılar. Şu iki güreş, gördüğümüz iki baş pehlivan bu korkunç bir mücadele yaptılar. Şimdi burada tabii Orhan büyük bir avantaj elde etti. Finale büyük bir avantaj elde etti. Dinlenmiş olarak çıkacak. İki güreşi de bütün gücünü ortaya koydu. Önce Enes başladı ama ardından Ali İhsan Batmaz devam etti. Ataklarını sürdürdü. Gerçekten çok. Ama bir şey dikkatimi çekti benim. Güreş severimiz bunu istiyor. Hiç kuşkusuz. Şunu söyleyeyim. Recep Ali İhsan Batmaz rakibini o kadar güzel bastırdığı pozisyonlarda sarma oyununu deneyemedi. Yani o ataklarını Clay'i vuruyor, boyunduruğu vuruyor, gerdanlamayı vuruyor ama onu kombineyle tamamlayacak oyun sarmayı da vurması lazım. Sana katılıyorum ama Enes Doğan o açıları hiç vermedi. Vermedi, evet. Enes Doğan'ı da buradan çok iyi kapandı ve dizleri hani secde eder gibi sürekli aynı pozisyonda kaldı. Güreş severin istediği güreşi iki yiğidimiz hele yarı finalde, hele sonunda baş pehlivanlık olmasına rağmen iki yiğidimiz de her şeylerini ortaya koydular. Finale performans ve güç olarak inanın çok az kalmış olabilir ama Türk güreşi adına tarihi bir müsabaka, tarihi bir mücadele örneği ortaya koydular. Helal olsun Ali İhsan Batmaz, helal olsun Enes Doğan sizlere. Şu anda ilk olarak Ali İhsan Batmaz geldi. Hakem davet ediyor, Enes'i güreş alanına davet ediyor. Evet, ben merak ediyordum Enes Doğan o gevşeyen paçalarını tekrar çözüp bağlayacak mı diye. Çünkü orası çok önemli. İşte evet, paçalarını bağlıyor tekrardan. Ali İhsan Batmaz yarım saat boyunca özellikle sol paçasını, bütün iplerini gevşetti. Gevşetti derken mücadeleyle, öyle iplerin ucunu çözerek değil. O güçlü pençeleriyle oralara yaptığı hamlelerle gevşetti ve tekrar işte sol paçasını Enes Doğan tekrar bağlıyor. Enes Doğan da acayip heyecanlıyım. Ali İhsan Batmaz er meydanının ortasında rakibinin gelmesini bekliyor ama Enes Doğan ki bir ara kenara doğru gelmişler ve ortaya davet edilmişlerdi. Çok zor gelmişti Enes Doğan, nefesini toplamak ihtiyacı hissetmişti. Bunun içinde bir tepki oluştu ve bir anda Ali sesleri yükseldi. Bence bu 6 dakika oldu bu arada. Evet. Yani hatta 7. dakikasındayız. Devrenin 7. dakikasındayız. Devre arasının 7. dakikasındayız. Puanlamadan önceki geçen süre tam 7 dakika oldu.
güçlü bir fiziğe sahip. Bu görmüş olduğumuz yiğit Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkuteli Bozovalı Adika Ali İhsan Batmaz son 10 yıla damgasını vuracak Allah'ın izniyle ve Enes Doğan, o da Antalya Elmalı Yuva kasabasının göz bebeği. Enes Doğan'ın CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni şampiyonluk hayali tamam mı devam mı? Ali İhsan Batmaz bir tarafta, ustası Ali Gürbüz'ün CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluğunu tutunabilmesi için puanlama devresindeyiz. Büyük bir heyecan var. Enes Doğan kazanırsa yoluna devam edecek, finale yükselecek. Finalde de kazanırsa CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 2024 yılında şampiyon olacak. Enes Doğan burada kaybederse, finalde kaybederse ki yarı finali kazanıp finalde kaybederse, yani baş pehlivan olamazsa Ali Gürbüz şampiyonluğunu ilan edecek. Enes Doğan paça bağları ile ilgili pozisyon yüzünden sarı kart gördü. Ve mücadele başladı. Ali İhsan Batmaz'ın üstüne gittiğini görüyoruz rakibinin. Kasnağa doğru hamlesine izin vermedi. Yükleniyor bir kez daha. Şimdi kasnaktan yakaladı. Hemen kasnağa doğru hamle. Sol eliyle yükleniyor. Sağ eliyle de çift el bastırma çabası içerisinde, kasnaktan yakalama çabası içerisinde. Yoksa Recep Gürbüz dediği gibi acaba çabuk mu tamamlanacak puanlama evresi? Recep Tosun'un dediği gibi. Kasnağını kurtaramadı. Oradan eğilerek kurtarmak isteyecek Enes Doğan. Evet, kurtardı kasnağını. Bir kez daha kasnakta çift el asılma çabası içerisinde. Dizleri üzerinde Ali İhsan Batmaz dileniyor. Enes Doğan dış kasnağa doğru yöneldi ayrıca. Dış kasnağı Ali İhsan Batmaz. İç kasnağında Enes Doğan yakaladı. Şimdi dış kasnakta Ali İhsan Batmaz. Koltuk altlarını arıyor Enes Doğan. Gerçekten de normal süredeki hareketliliği aratmayacak, hele müsabakanın başlarındaki o hareketliliği aratmayacak bir puanlama devresi izliyoruz, puanlama evresi izliyoruz. Bir içten bir dıştan kasnaklarda Ali İhsan Batmaz. Enes Doğan savunma çabası içerisinde. Güçlü fiziğiyle Ali İhsan Batmaz mı, kondisyonuyla Enes Doğan mı? Kasnağa uzandı ikisi de. Üzerine gidiyor Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan yine geri atılıyor. Bu arada yine bariyerlere kadar geldi iki baş pehlivanda. Kasnaktaki tutuş şimdi Enes Doğan'dan ama rahat söktü Ali İhsan Batmaz. Yine kasnakta, kasnak iplerinde Ali İhsan Batmaz oraları çok güçlü yakalıyor. Sert bir elenseyle kendisine çekti bariyerlere kadar gelince. Meydanı'nın kule hakemlerine yakın makul bir noktası da çekti. Müsabakanın hakemi, çayır hakemi. İlk dakikada Ali İhsan Batmaz yine kasnakta. daha baskılıydı. Müsabakanın başlamasından bu yana 40 dakika geride kaldı. Şimdi kasnaklarda Enes Doğan. Oradan yanlardan dağıtabilir mi? Ali İhsan Batmaz çok güçlü ve dengeli durmak durumunda. Bir kez daha üzerine gitti. Geri adımladı Enes Doğan. Kasnak ve paçalarda koltuk altlarından ya da sağlardan sollardan boşluğa düşürmek isteyecek Enes Doğan. Ama eğer paça hamlesini şimdi yaparsa tuttu bir an. Enes Doğan'ın Ali İhsan Batmaz'ın en güçlü olduğu yer Enes Doğan'ın sol paçasına yapacağı hamledir. Bakın işte sol paçaya doğru yöneldi. İşte yaklaştırmadı. Bir anda arkasına geçme doğru çabasında. Bir an dış kasnakta Enes Doğan her an paçaya hamlesi yapabilir. Paçaya hamlesine izin vermedi. Kasnağını kurtardı. Şimdi bir kez kasnakta olan Ali İhsan Batmaz. Müthiş mücadele var. Kıran kırana, nefes nefese. Her an sanki bir sonuç alabilirmiş gibi koltuk altından geçme çabasındaydı. Ama bu anda sonuç alamadı.
Ama ne mücadele. Taktiği çok belli. Kasnağa asılacak, çiftel paçaya yönelecek. Dizleri üzerindeyken sonuç arayacak. Ali İhsan Batmaz sesleri daha da yüksek çıkmaya başladı Elmalı Er Meydanı'nda. Bir kez daha Kasnağı paçaya uzattı. Yakaladı. Paçayı yakaladı. Paçayı yakalayamamış demek ki. Sadece bileğinden tutabilmiş. Devamını getiremedi Ali İhsan Batmaz. Bu kez Enes Doğan inisiyatifi eline aldı. %51 Enes Doğan, %49 Ali İhsan Batmaz. Akıcı mücadelesine doğru yöneldi. Enes Doğan Kasnağını kurtardı. Geri adımlıyor Ali İhsan Batmaz. Yine bariyerlere kadar geldiler. Yine meydanın biraz daha makul bir noktasına doğru hareketleniyor. İki baş pehlivanda. Yalnız kondisyon mu dedik? Evet. Kenardaki kalabalık alıştığımızın dışında, bunu söyleyelim. Güç mü, kondisyon mu dedik? Şu anda kondisyon. Enes Doğan ağır basmaya başladı. %51 Enes Doğan, %49 Ali İhsan Batmaz. Şunu mutlaka ifade edin Er Meydanı'na. Bakıyoruz. Bu arada ikinci sarı kart mı çıktı? Bakıyoruz, evet. Su aldığı için olabilir mi? Hayır. Hayır, su vermedi ki. Sadece üzerine döktüler. İtirazlar var. Ali İhsan Batmaz kazandı mı diyor. Hayır, hayır. Bu karmaşanın da normal olmadığını söylemeliyiz mutlaka. Böyle bir yarı finalde, böyle bir mücadelede bu kesinlikle aklımızın ucuna dahi gelmiyor. İki pehlivandan birinin ihraç olması. Evet, sarı kart Ali İhsan Batmaz'a. İçeri gelmediğinden. Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan arasındaki uzun soluklu bir dev derbiyi anlatıyor olabiliriz. Faruk Mutkan. Dediğime mi geldin? Uzun yıllara dayanacak bir rekabet. Ezeli ve ebedi dostluk adına. Ben pardon, yanlış anladım. Çok özür diliyorum. Evet, harika. Bunların her arasındaki her müsabaka keyifle izlenecek. Artık ezeli rekabet olmuş olacak, evet. Her defasında keyifle takip ediliyor olacak. Nasıl Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Balaban derbileri hep anlattık ya. Artık Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan gerçeği. Dış kazık yan paçada. Enes Doğan mı, Ali İhsan Batmaz mı? Bir an dengesini kaybetti. Sonrasında künde pozisyon alarak kurtarma çabasındaydı. Boynlukta tutuyor. Arkasına geçebilecek mi Enes Doğan? Şimdi iyi bir hamle çabası içerisinde. Ama riske girmedi belki de Enes Doğan. Ya da nefesini kontrol edemedi. Ali İhsan Batmaz iyi bir karşılık verdi. Kasnakta tutuyor. Şu anda Enes Doğan koltuk altı geçti. Arkasına geldi. Şimdi indirebilecek mi? Enes Doğan finalde. Enes Doğan finalde. Enes Doğan finalde. Şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor Enes Doğan. Vay vay vay. Güç mü derken, kondisyon mu derken kazanan kondisyon ve güreş mehareti Enes Doğan. Bu dev derbi başlangıcında Ali İhsan Batmaz'ı yarı finalde mağlup ederek CV Enerji Yağlı Güreş şampiyonluğuna sadece bir adımı kaldı. Çok güçlü bir rakibi olacak. Ve ustası. Ve buranın lideri. Mekanın sahibi bir başka ifadeyle. Orhan Okulu'yla finalde karşı karşıya gelecek Enes Doğan. Şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor. Ali İhsan Batmaz harika bir performans ortaya koydu. Ama puanlamada Enes Doğan fırsatını bulduğu anda kaçırmadı. O çift kasnağı yakaladığında koltuk altından bitirici darbesi orasıydı. Zaten ekranlara geliyor şu anda. Çift eli kasnakta ve koltuk altından beline dolandığında artık Ali İhsan Batmaz için her şey çok geçti. Bakın çift kasnakta ve sağından koltuk aldı. İşte bitirici darbe burasıydı değerli güreş severler. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza bir başka açıdan. Koltuk altından geçip arkasına geçmesi çok kolay oluyor Enes Doğan için. Güçlü rakibini yıkmak da yine aynı şekilde orada zaten olması gereken bir şeydi. İşte Enes Doğan Ali İhsan Batmaz'ı mağlup ederek adını finale yazdırıyor. Şampiyonluk için şimdi sadece bir adım var. Rakibi Orhan Okulu olacak. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. ve son ayak. Final karşılaşması Enes Doğan'la Orhan Okulu arasında olacak. Ama ne mücadeleydi. İlk dakikadan 45. dakikaya kadar bir an bile durmadılar. Hep sonucu odaklı.
Hamle üstüne hamle, hücum üstüne hücum. Ali İhsan Batmaz gücüyle, Enes Doğan kondisyonuyla ve Kasnakpaşa maharetiyle birbirlerini inanılmaz derecede zorladılar. Çok büyük bir tarihi çarpışmayı da Elmalı Yeşiller'le Er Meydanı'nda, TRT Spor ekranlarında tüm güreşe spor severlere tarihi bir anekdot olarak Elmalı Yeşiller'le Er Meydanı'na bayrağı diktiler. Orhan Okulu işte ekranlarınızda. Final yolunda adını finale yazdırmıştı. Yarı finalde Feyzullah Aktürk çıkamamıştı, hatırlayacaksınız. Orhan Okulu yarı finali müsabaka yapmadan geçti. Adını finale yazdırdı. İşte final yolu Enes Doğan ve Orhan Okulu için ekranlarınızda. Çeyrek finalde İsmail Koç'u mağlup etmişti. Yarı finaldeki rakibi Feyzullah Aktürk'tü. Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk çıkamayınca adını finale yazdırmış. Rakibini beklemişti. Enes Doğan Erkan Taş'ı bir kez daha yendi. Ali İhsan Batmaz'a baş altında üstünlük sağlamıştı 2021 yılı. Yine burada Enes Elmalı'da finalde bir kez daha yendi. Enes Doğan adını finale yazdırdı. Finalin adı Enes Doğan, Orhan Okulu. Artık bundan sonra yerel ve mahalli güreşlerde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan'ı birbirleriyle kapıştırmak için Elmalı Yeşiller'le Yağlı Pehlivan güreşlerinin rövanşına sahne alabilmesi için tüm organizatörler sanırım bu akşam iki baş pehlivanı da arayacaklardır, uzun uzadıya, soluk soluğa anlaşmalar yapacaklardır. Onları tekrar kapıştırmak için uzun soluklu 10-15 yıla yayacak bir artık aralarında derbi olacak. Faruk Mutkan, bunu söyleyebilirim. Çünkü Enes böyle Doğan'ın, başlamışlardı. hem Enes Doğan'ın hem Ali İhsan Batmaz'ın aynı anda bulunduğu her organizasyon çok kıymetli, çok değerli olacak yani. Bunu mutlaka bir şekilde, yani başka ifade ettim ben ama durum bu. Kesinlikle. Ama puanlamada 15 dakika sürdü. Ben 5 dakikada biter diyordum. Seni de yine öngörüden dolayı tebrik ediyorum. O kadar da, yani ben daha da uzununu bekliyordum doğrusu. Yani senin dediğin de oldu, benim dediğim de oldu. Dostluk kazandı aramızdaki bu iddialaşmada. Kazanan Türk güreşi oldu. Bu bir gerçek. Şimdi ben şunu gördüm. Bu mücadele gerçekten nefesleri kesti. Çok üst düzeyde bir müsabaka oldu. Sanki Kırkpınar'da altın kemerin sahibi olan bir müsabakanın bitişini burada tanık olduk. Saha içinde çok sayıda seyirci vardı. Antrenör vardı, sporcu vardı. Yani bunları da ben çok şaşırdım açıkçası. Sanki Kırkpınar'daki Türkiye baş pehlivanı olmuş gibi bir hava yaşandı. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama daha ustası Orhan Okulu'ya üstünlük sağlamak zorunda Enes Doğan. Ustanın mutlaka bir püf noktası kalmış mıdır? Çırağı aktarmadı. Orhan Okulu'dan böyle bir şey gelir mi? Beklenir mi? Tabii ki öyle derler. Usta mutlaka bir oyununu saklar. Çırağına 10 oyunu varsa 9'unu öğretir ama birini öğretmez. Bakalım işte her şey bu altın kemer için. Faruk Mutkan. Tabii burada Enes Doğan için bu altın kemerin anlamı aynı zamanda lig şampiyonluğu anlamı da taşıyor. Ben burada Orhan Okulu'ya çok önemli bir görev düştüğünü söylemek istiyorum. Çünkü bu ligin kaderini tayin edecek bir karşılaşma olacak. Orhan Okulu bu karşılaşmayı kazandığı takdirde ligde şampiyon değişmeyecek. Ali Gürbüz şampiyonluğu ilan edecek. Orhan Okulu'nun bu anahtar durumda Orhan Okulu oldu. Bakalım Orhan Okulu nasıl bir mücadele gösterecek Enes Doğan da karşı. Enes Doğan da yine anahtar elinde tutan bir başka baş pehlivan aslında. Ali İhsan Batmaz karşısında yaptığı müsabakayı gördük. Daha önceki karşılaşmalarda da çok üstün performans ortaya koydu. Serhat Gökmen'i dün Serhat Gökmen'i, evet. Ne mücadeleydi. Yani değil mi? Yani bugünkü çeyrek finaldeki Erkan Taş karşısında yine çok üstün bir performans ortaya koydu. Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenerken nefes aldırmadı tecrübeli rakibine. Enes Doğan dolayısıyla buraya vuruşa ve sonuna kadar hak ederek geldi. Dolayısıyla kazanması sürpriz olmayacaktır. Kesinlikle olmayacak. Orhan Okulu karşısında, ama Orhan Okulu'nun da kazanması elbette ki sürpriz sayılmayacaktır Enes Doğan karşısında. Dolayısıyla evet, çok zorlu bir final karşılaşması bizi bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Bunun yanında
bu final karşılaşmasında şampiyon belli olacak. Gerçekten de çok özel bir durum oluştu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Ali Gürbüz zirvede. Enes Doğan'ın performansına bağlı olarak halen şampiyonluk şansı var. Ama artık şampi değil, şam diyebiliriz biraz. Bu da çünkü finale kadar yükseldi artık Enes Doğan. Kazanması halini, yani bir adım uzaklıkta sadece. Ama hala daha yapılmamış bir müsabaka var ortada ve bu açıdan Enes Doğan'ın halen daha avantaj elinde bulundurduğunu, Ali Gürbüz'ün avantaj elinde bulundurduğunu söylemeliyiz. Kurtdereli Mehmet Ermeydan'da çeyrek finalde Ali Gürbüz ve Enes Doğan'ın kapışmasının şampiyonluk noktasında ne kadar bir kritik eşik olduğunu da gördük. Yani bir müsabakanın ne kadar önemli olduğunu da burada aslında görüyoruz. O müsabakayı kazanan Ali Gürbüz olmuş olsaydı artık bundan bahsetmiyor olacaktık. Dolayısıyla işte CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin sezon başından sezon sonuna kadar heyecan skalasının sürekli kılınabilmesi noktasında Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'in altını çizerek söylemiş olduğu bu puan skalasının önem ve ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Kısa bir ara yine birlikte olacağız. Ekşioğlu Yen Yapı'nın sunduğu Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Bizi izlemeye devam edin. Orhan Okulu biraz sonra başpehlivanlık için kozlarını paylaşacaklar. Enes Doğan için şampiyonluk mücadelesi olacak CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Bu arada Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesi yapılıyor. Evet. Beraber Asresti Elmalı'nın evladı oraya Torbik Başkan Vekilimiz Sayın Yunus Önder'in yanındayım. Yunus Önder'de 11.500.000 TL. Hemen Elmalı'nın emlak bankası. Ali Tosun Gayrimenkul ve Mert Tosun İç Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş İnsanı Sayın Ali Tosun'un yanındayım. Ali Tosun'da 12 milyon. Evet, Aktaş Kuyumculuk İnşaat ve Soğuk Hava Testleri Ziya ve Mustafa Aktaş kardeşlerin adına Sayın Ziya Aktaş'ın yanındayım. Ziya Aktaş'ta 12.500.000 TL. 12.500.000 TL. Hemen Geçit Mahalle Muhtarımız tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sayın Ali Kılıç'ın yanındayım. Ali Kılıç'ta 12.777.000 TL. Evet, Amalas Gayrimenkul Otomotivlerin sahibi genç iş insanı Sayın Cihat Çakır'ın yanındayım. 13 milyon. Evet, devam edelim. Cazgır arkadaşlar, devam edelim. Destek Küçük Boy final. Antalya Aksu Spor Kulübü'nün pehlivanı bugün burada. Korkut elimizin 33. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız Aslı Deniz Ülker adına güreş yapıyor. Ebul Faruk Çakır, Antalya Korkuteli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor.
Balıkesirli Aşamacılı Sayın Süleyman Bozdemir Bey adına güreş yapıyor. Necip Bülbül, Balıkesir Balıklıgöl final müsabakasını Samsun bölgesi hakemlerimizden Burak Aker hocam yapacaklar. Arz edelim. Allah Allah. İllallah yiğit aslanlara. Evet. Alkışlarla diyelim maşallah, Allah terman versin. Ağam Cazgırım ara verme diyor. Ben Elmalı'yı seviyorum. Kazandığım parayı yine Elmalı'da harcamak istiyorum diyor. Evet, ÇTM Madencilik, Çetin Mermer, ÇTM Marble Yönetim Kurulu Başkanı 671, 672. Tarihi Elmalı güreşleri rekortmen güreş ağam Sayın Hakan Çetin'in yanındayım. $13.177.000 TL. Alkış yapılır. Evet, Orient Holding Başkan Vekili Sayın Yunus Önder'in yanındayım. 13.500.000 TL. 13.500.000. Elmalı'nın emlak markası Ali Tosun Gayrimenkul ve Mert Tosun İç Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Tosun'un yanındayım. 13.700.000 TL. Hemen iş insanı Sayın Ziya Aktaş'ın yanındayım. Ziya Aktaş'ta 14.100.000 TL. Evet değerli muhtarım, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sayın Ali Kılıç'ın yanındayım. Sayın Ali Kılıç'ta 14.350.000 TL. Evet, Sayın Cihat Çakır'ın yanındayım. Sayın Cihat Çakır'da 14.700.000 TL. Hemen rekortmen ağam 671, 672. Tarihi Elmalı güreşleri güreş ağam Sayın Hakan Çetin'in yanındayım. 15.277.000 TL. Evet, hemen Yunus Önder'in yanındayım. 15.400.000 TL. Sayın Ali Tosun'un yanındayım. 15.750.000 TL. Evet, Ziya Aktaş'ın yanındayım. 15.900.000 TL. Evet, Sayın Ali Kılıç'ın yanındayım. 16 milyon. Evet, hemen Cihat Çakır'ın yanındayım. Sayın Cihat Çakır'da 16.300.000 TL. Evet, rekortmen ağam Sayın Hakan Çetin'in yanındayım. Hakan Çetin'de 17.777.000 TL. Evet, hemen Yunus Önder'in yanındayım. 17.900.000 TL. Sayın Ali Tosun'un yanındayım. Ali Tosun'da 18.100.000 TL. Evet, Ziya Aktaş'ın yanındayım. Sayın Ziya Aktaş'ta 18.250.000 TL. Sayın Ali Kılıç'ın yanındayım. Cazgırım, benim yaşım genç. Ağlık ihalesinden çekiliyorum. Öncelikle çok kıymetli ağamız Sayın Hakan Çetin'den Elmalı olarak gerçekten memnunuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ağama ve ağ adaylarına teşekkür ediyorum. Ağlık ihalesinden çekiliyorum diyor. Hemen Cihat Çakır'ın yanındayım. Evet. Bu güreşlerin tertip komite başkanı, aynı zamanda Elmalımızın çalışkan, dinamik, pırıl pırıl başkanı Sayın Halil Öztürk'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten böyle güzel organizasyonlara imza attığından dolayı ağlık ihalesinden çekiliyorum diyor. Biz de Cihat Çakır'a teşekkür ediyoruz. Hemen rekortmen ağam ÇTM Madencilik, Çetin Mermer, ÇTM Marble Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Çetin'in yanındayım. Sayın Hakan Çetin'de
18.777.000 TL. Evet, Sayın Yunus Önder'in yanındayım. Caz Grevinger, az önce dile getirdiğin gibi benim memleketim burası. Aslım, neslim, Evliyalar Diyarı, Elmalılıyım. Buranın öz evladıyım. Hakan ağama gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Atasporumuz güreşe maddi manevi desteklerini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Böceği ve bu güzel organizasyonun tertip komite başkanı Sayın Halil Öztürk'e teşekkür ediyorum. Ağalık ihalesinden çekiliyorum fakat 1 milyon TL bağışta bulunuyorum diyor. Değerli Yunus Önder ağama da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Hemen Ali Tosun'un yanındayım. Ali Tosun'da 19.500.000 TL. Evet. Aktaş Kuyumculuğun sahibi Ziya Aktaş da ben ağalık ihalesinden çekiliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben hemen ÇTM Madencilik, Çetin Mermer, ÇTM Marble Yönetim Kurulu Başkanı 672. Tarihi Elmalı güreşleri rekortman güreş ağam, Gani Gönüllü ağam Sayın Hakan Çetin'in yanındayım. Toz koparan boyunda puanlama saati. 19.777.000 TL. Evet, hemen Ali Tosun'un yanındayım. Evet, Elmalı'nın emlak markası Sayın Ali Tosun da ağalık ihalesinden çekiliyorum. Ağamıza hayırlı olsun diyor. Değerli Ali Tosun'a da teşekkür ediyoruz. Evet ağam. Evet. 200 ağam, Sayın Başkanım 250'şer bin lira uygun mudur? Zaten birer milyon mu? Burası tarihi Elmalı Er Meydanı. Birer milyon mu? O zaman elçiye zaval olmaz. Birer milyon TL ağalık ihalesine oturan adaylarıma şöyle kocaman alkışlarınızla teberruları hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. Hakan Çetin 671. ve 672. Elmalı Yağlı Güreşleri ağası. Çetin Mermer, 19.777.000 Yönetim Kurulu Başkanı 777 liralık teklifiyle ağalık ihalesini kazanıyor. Sayın Hakan Çetin. Sayın abi şu an tek rakibi sensin. Evet. Ağa olmak hakikaten çok önemli. Öyle Atasporumuz Yağlı güreşin en büyük ögesi ama güreş sevmek bambaşka. Sayın Hakan Çetin hakikaten güreşi çok seven, pehlivanları çok seven, Mustafa Batu'yu deste boyundan beri destekleyen, güreşin her zaman içerisinde olan bir güreş ağamız Sayın Hakan Çetin. Atasporumuz güreşe yapmış olduğu yatırımlarla çok büyük bir takdir görmekte. Kendi rakamının üstüne çıktı. 19.877.000 TL. Alkış yapılır. Bir 100.000 lira daha artırarak 19.877.000 liraya çıkıyor Hakan Çetin. Güzel organizasyonun tertip komite başkanı 156 yıldır kırılamayan rekora imza attı biliyorsunuz. Elmalı'da üst üste kazanan ilk ve tek belediye başkanımız. Ben Ataspor'uma ne kadar destek oldukça bu doğalı spora Rabbim bana daha çok kazanımlar sağladığı söyleminde bulunmuştu bana mahrem olarak birebir. Bu elmanın güzelleşmesinde, bu hizmetler yapımızda
emeğiniz çok büyüktür. Biz sizin evladınızız. Bir baba evladı nasıl bakarsa siz bizlere öyle baktınız. Ama 3 yıldır özellikle bu güreşlerin yapılmasında, bu güreşlere katkısından dolayı öncelikle beyefendiliğiyle, öncelikle atasporumuzu sevmekle ve güreşçilerimize katkılarından dolayı Hakan ağama ben çok teşekkür ediyorum. Eğer bu sene bu sene alamasaydı bile, girmeseydi bile o en büyük şampiyon, gönüllerimizin ağası ve Elmalı'da gerçekten heykeli dikilecek adamdı. Allah herkese böyle ağa nasip etsin. Rabbim kendisine sağlıklı, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Atasporumuza elinden geldiğince bundan sonraki dönemlerde ben destek olacağına inanıyorum. Böyle ağlar sayesinde gençlerimizi bizler atasporumuza yetiştiriyoruz. Bizler atasporumuzun gelecek nesillere aktarılması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bulunmaz bir ağ. Ben bir kere daha huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki 3. kez ağamız oldunuz. İyi ki burada ömür boyu burada İlmalı'da yaşayacaksınız. Heykelinizle yaşayacaksınız. İsminizle yaşayacaksınız. Sizden Allah razı olsun. Ben son sözü tabii ki hizmetin ustası bizim babamız Muhittin babama bırakıyorum. Evet, sevgili başkanıma teşekkür ediyorum. Kıymetli ağalarım, yarışa katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Tüm güreş severlere teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de diyorum ki 20.777.000'le hayırlı olsun Hakan ağam. Yağlı güreşin en önemli detaylarından biri, geleneğin bir parçası. Evet, Ağalık. bir saniye es alalım, hemen pehlivanlarımızı salalım. Bir kez daha ağalık ihalesinde İstanbul kazanıyor. Çatalca Belediye Başkanımız 673. Elmalı yağlı güreşlerinde de ağalık yapacak Hakan Çetin. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Eren Güzel O da ağalık altın kemerinin sürekli sahibi olacak haliyle oldu zaten. 670, 671 ve 672 zaten öyleydi. Ebedi altın kemerin sahibi oldu. Antalya Kumluca bölgemizden noktasında. Mehmet Karamutlu hocam yapacakları arz edelim. Deste büyük boy Başpehlivanlıkta Bursa Büyükşehir Belediye final müsabakası biraz sonra yapılacak. Orhan Okulu'yla Enes Doğan karşı karşıya gelecek. Usta Çırak. Enes Doğan kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. İşte Ali İhsan Batmaz'a yarı finalde üstünlük sağladığı anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Kırım Metal Limited şirketler sahibi iş adamı. Ama ne mücadeleydi. Gerçekten de öyle. Puan normal süre bambaşkaydı, final gibiydi. Sonra puanlama müsabakası bambaşkaydı. Uzun süre ben bu kadar gelgit yaşanan bir karşılaşma anlatmadım. Bilmiyorum. Çok defa alt üst oldu değil mi müsabaka? Gerçekten de öyle. En büyük teşekkürlerden bir tanesi de Hep müsabakayı bu şekilde gördük. İşte bak, normal sürede bu. Bir Ali İhsan Batmaz, bir Enes Doğan üstteydi. Ali İhsan Batmaz ilk bölümde çok zorladı rakibin aslında. Ama bir türlü sonuç getirecek hamleyi yapamadı. Güreşin ilk bölümünde önce Enes Doğan'da. Evet. Enes Doğan başladı. Ali İhsan Batmaz normal süreyi bitirdi. Nefessiz bıraktı adeta Enes Doğan'ı. Bizi de aslında burada heyecandan nefessiz bıraktı. Gidebilirdi. Ama çok iyi dolanmış, toparlanmış. Burası belki de kırılma noktası, kaçırdığı nokta burası Faruk Mutkan. Her zaman rakibinizi bu kadar yan kazık iç paçada yakalayamazsınız butta. İşte burası. Burada bütün gücüyle yüklenebilirdi ama Enes Doğan yılan gibi adeta oradan nasıl kurtuldu bilmiyorum. Yani biraz acele etmiş olabilir. Çünkü paçayı yakaladığı an güçlü bir andı, kaçırdı. Sonra butlayarak sonuca gitmeye çalıştı. Belki biraz daha durup tekrar paçaya yönelmesi daha makul bir hamle olabilirdi. Ama şu gerçek ki güreş severin istediği güreş bu. Yani bunu evet bu genellikle istenen bu oluyor ama ben tekrar söylüyorum, İsmail Balaban Feyzullah Aktürk müsabakasının da
müthiş bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren'in. O da çok iyiydi. O da çok iyiydi. Ve Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı. Serhat Balcı müthişti gerçekten de. Yani öylesi bir mücadelenin de tadından yenmiyor. Bunun şöyle bir heyecanı vardı. Her an sanki bir şey olacakmış gibi. Olabilirdi de. Yani şöyle düşünelim. Tek bir yani nasıl bir örnek olabilir? Belki bir futbol maçı örneği söz konusu olursa çok pozisyonlu, çok gol pozisyonunun olduğu bir futbol müsabakası gibi ve sonunda daha çok gol atanın kazandığı bir müsabaka gibi. Ama öbüründe de yani örneğin İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk müsabakası da taktik disiplini iki tarafın da çok iyi bir biçimde oynadığı, belki çok fazla pozisyonun olmadığı, risk almadıkları, risk almadıkları yanında oynatmadıkları, oynama çabası içerisinde olup da yine oynatmadıkları, yani tam bir taktik anlayışı, tam bir disiplinle sahaya yansıtıldığı bir futbol müsabakası gibiydi. 1-0 kazanan yoluna devam etti. Satranç oyunu gibiydi adeta. Belki de, belki bir başka bir değerlendirme de bu şekilde yapılabilir. Şunun da altını çizmek isterim ki hakikaten atasporumuz güreşin kendi evi olan TRT'de 200 ülkeye tarihi Elmalı Yeşiller'e yağlı pehlivan güreşlerini izletiyor olmak Türk güreşinin yayıncılık anlamındaki de en güçlü kazanımı. Bu noktada ben çok değerli büyüklerimize şükranlarımı belirtmek isterim ki özellikle Sayın Emre Botan Kümet Spor Daire Başkanımız sezon boyunca bana bu şansı veren, bana inanan değerli büyüğüme teşekkür ediyorum. Ve yine Sayın Mehmet Zahit Sobacı, çok değerli TRT Genel Müdürümüz, bizlere inandılar ve en üst kurum amirim Sayın Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım, atasporumuz güreş adına ülkemizin, devletimizin en prestijli ve en güçlü kurumunda bu koltukta oturmanın sorumluluğu ve bilinci içerisindeyim. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakabileceğim en güçlü miras da bu. Daha ileriye gitmesi için çok büyük emek ve gayret gösteriyor. Hem emek gösteriyor, hem gayret gösteriyor, hem bunun üzerine sabır gösteriyor. Çünkü bazı olaylar var ki gerçekten sabır gösterilmesi gereken sabırlar, davranışlar var. Burada kendisine 750 tane sporcuya destek verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yine Elmalı'nın evladı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş geçen sene Elmalı'nın lige girmesi konusunda çok mücadelesi oldu. Bu mücadelesini bu sene kazandı, anlaştık. Bize taleplerimizi kabul etti. Bu taleplerimizin doğrultusunda da lige girme konusunda lige girdik ve ligin güreşe getirdiği, yağlı güreşe getirdiği kalitede ortada. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyon sadece bu 3 günlük bir organizasyon değildi. Bir haftalık bir organizasyondu. Yörük göçüyle, ağa karşılamasıyla, bugünkü bu 3 günlük yağlı güreş müsabakalarıyla organizasyonda büyük emeği olan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Aydın ve tüm belediye personeline bu sahanın giydirilmesinde, kuşatılmasında emeği geçen herkese ve beni bağrına basan Elmalı halkına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, dillere Kur'an, gönüllere iman isterim. Cenk meydanlarına kahraman, er meydanlarına pehlivan isterim. Er meydanlarında 3 yıldır ağırlık anlamında rekorlar kıran, tarihi Elmalı güreşleri ebedi altın kemerli güreş ağamız Sayın Hakan Çetin'e ve Çetin ailesine şöyle kocaman alkış isterim.
Küçük orta büyük boy pehlivanları çok acele final müsabakası için er meydanına. Büyük orta pehlivanları final müsabakası için er meydanına. Küçük orta, küçük boy güreşlerinde final müsabakası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Küçük orta küçükte bu arada Ömer Bulut, Arif Aslan. Küçük orta büyükte Eren Kalkanlı, Yusuf İslam Taş. Taş ailesinden bir başka genç yetenek. Küçük orta büyükte finalde. Büyük ortada İhsan Derin ve Efe Atabey ve baş altında İngincan Akşit ve Tolga Turan finaldeler. Tolga Turan'la Okan Yavaş baş pehlivanlığa yükselmeyi başardılar. Büyük ortada da 4 pehlivanımız baş altına terfi ettiler. Biri de bizim çırağımız Karamürsel'den Sinan Yıldız. Yolu açık olsun. Evet, baş altında güreşecek önümüzdeki haftadan itibaren. Şu anda tarihi Elmalı Er Meydanımızı Ataspor'un güreşi olan bizi bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan, görev yaptığı yerlerde yılın bir ortası seçilen, görev bitince bir değerimizi kaybettik diye gözyaşları yolunlanan Antalya'mızın çok kıymetli valisi Hulusi Şahin Er Meydanımıza. Çok kıymetli valimize, Er Meydanımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Büyük ortalar. Evet, oyuncular yanıma gelin, Er Meydan'a gelin. Evet, öncelikle tarihi Kırkpınar ağabeyinin altına adayla yazdıran ağların ağası Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim'i, yine 664. tarihi Kırkpınar ağamız Sayın Ufuk Özünlü, 671, 672, 673. tarihi Elmalı güreşleri rekortmen güreş ağam Sayın Hakan Çetin'i ve tüm yöre ağalarımızı Er Meydan'a davetimi arz ediyorum. Ağlar geçit yapacak. Hakan Çetin bir kez daha ağalık ihalesinde başarılı oldu. 18 milyon 777 bin liralık teklifiyle. Sonra bir 100 bin lira daha artırdı. 877 bin liraya çıktı. 20 milyonlu düzeltiyorum. 20 milyon 877 bin. Şurada notum vardı, evet. 19 milyon mu yoksa? Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek 1 milyon daha arttırdı. O da kırmadı. Tabii ki dedi. Her yağlı güreş organizasyonunda kuşkusuz başka organizasyonların ağları da burada yerlerini alıyorlar. Bunların da protokolde yerleri var. İnşallah. Seyfettin Selim Kırkpınar'ın efsane ağası ama bu yıl ben katılmayacağım dedi. Gönüllü bir biçimde devretti ağalığı Kırkpınar'da. Sayın Ufuk Özünlü. Sayın, evet, artık Kırkpınar ağası. Yusuf İslam Taş çok acele meydana.
Bu arada bir röportajımız var. Söz Fatih Ata'da. Faruk Mükan, teşekkürler. Başpehlivanların yarı final mücadeleleri sona erdi. Ağırlık seçimi de sonuçlandı ve artık final öncesi bir röportajımız var. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Pardon. Biraz kalabalık tabii ortalık. Evet, biraz tam ağırlık ihalesinin sonrasına geldiğimiz için doğal. En büyük kazalardan biri herhalde bu. Sürekli ekranların önü kapanabiliyor. Alıştık artık, sorun değil. Şimdi tabii çok önemli mücadeleler yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor. Artık birçok final müsabakası kaldı. Baş altında finale kalan İnşallah onlar da Er Meydanı'na. hayırlısıyla biraz sonra 1 saat içerisinde, 1,5 saat içerisinde en geç tamamlanacak. Ve bu sene ligimizin şampiyonu bu anlamda belli olacak. Bütün boylardaki şampiyonları belli olacak. Başaltı boyundaki şampiyon anladığım kadarıyla belli gibi. Diğer hani belli olan boylardaki şampiyonların hepsini tebrik ediyorum. Kısa bir süre sonra başpehlivanlık boyundaki şampiyon da belli olacak. Neticede hep söyledik, hepsi bizim çocuğumuz, hepsi bizim pehlivanımız. Yusuf İslamtaş. Hangisi başarırsa, hangisi netice elde eder, hepsi bizim sporcumuz, hepsi bizim kardeşimiz. Hepsini ben bu güne kadar gösterdikleri mücadelelerden dolayı tebrik ediyorum. Yine bu güzel organizasyonun yapılmasında katkı sağlayan belediyemize, Elmalı Belediye'mize gerçekten çok ciddi teşekkür ediyorum. Yine destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de Halil Öztürk'e ve Muhittin Böcek Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetler nedeniyle. Tabii bu anlamda federasyon olarak biz de elimizden gelen her türlü desteği verdik. Bütün gayretimizi ortaya koyduk. Ve kusursuz denebilecek bir organizasyon oldu. Ufak tefek tabii ki her yerde, hareketin olduğu, yürüyüşün olduğu her yerde şey olur. Ufak tefek aksaklıklar olur. Bunu da ben normal karşılıyorum. Mücadele ederseniz mücadelenin olduğu yerde hatalar, eksiklikler olur. Önemli olan kasıt olmamasıdır. Tabii bizler biraz önce ifade edildi, tekrar ifade ediyorum. Bakın biraz önce gerçekten ağ olarak da Elmalı Yeşilyayla güreşlerine büyük bir gayret gösteren, hizmet veren Hakan Çetin artık bugün itibariyle altın kemerli ağalardan birisi olmuş oldu. Cemal Ekşi'den, Muammer Ak'tan ve Tarık Sarvan'dan sonra o da altın kemerli bir ağamız oldu. Onu da ben yürekten tebrik ediyorum. Tabii bizim de bu anlamda bir güzel bir müjdemiz var. Şimdi federasyonumuzun statüsüne yaptığımız değişiklikle, yani aslında biz değişiklikle ilgili bakanlığa görüşümüzü sunduk. Bakanlıktan herhangi bir olumsuz bir geri dönüş olmadı. İnşallah önümüzdeki olağan genel kurulumuzda artık şey yapacağız. Elmalı Güreşleri Ağası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun seçimlerinde oy kullanabilecek delegeler arasına belirledik. Önceden sadece bu özellik Kırkpınar Ağası için geçerliydi. Artık Elmalı Ağaları da bundan sonra oy kullanabilecekler. Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun seçimlerinde. Bu da Elmalı'mıza bir müjde olsun. Çünkü Elmalı'nın ağaları her zaman için hakikaten bir farklılık ortaya koydular. Koydukları bedellerle, değerlerle bir bedel koydular. Biz de bunu bu şekilde ödüllendirmiş olduk. Memleketimiz, şehrimiz Elmalı'ya bir güzellik olarak sunmuş olduk. Bunu da bütün Elmalılara müjde olarak ifade etmek istiyorum. Siz de Elmalısınız. Bu sene lige yeni girdi Elmalı. Geçtiğimiz sene yoktu. Tabii artık CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. sezonu bitti ama 3. sezonda değişiklikler olacak mı? Mesela bu gürültüden birazcık kurtulabilecek miyiz? Şimdi bu tabii ağırlık turu olduğu için ağırlık turunun eğlencesini bitiremeyiz. Çünkü bu bir ritüel. Bu güreşin ana ritüellerinden bir tanesi. Ama biliyorsunuz, dikkatinizi çekmiştir.
bu seneki Elmalı Yekiliyayla güreşlerinde lüzumsuz gürültü çok azaldı. Farkında mısınız? Yani çok azdı. Yani lüzumsuz tur atmalar çok azdı. Çok istisnai yaptık. Onlar da artık zaten talimatımıza aykırı hareket yapmadık onlarda da. Tamamen talimat çerçevesinde yaptık. Daha da daraltır mıyız? Daha da azaltır mıyız? Yapabiliriz. Ama bunu tabii çok dengeli yapmamız lazım. Ritüeller bazen kaybolduğu zaman konuşmaları kendimizi duyamıyorum. Şimdi acaba dinleyenler bizi duyabiliyor mu diye tabii ister istemez yapıyoruz ama bu artık bu zorunlu bir ritüel. Bakın ağamız 20.777.000 lira sundu bu organizasyona. Çok büyük bir değer hakikaten. Çok hani saygıdeğer bir davranış. Bu nedenle bu her zaman kalsın. Bu her zaman kalsın. Ama tabii gereksiz ve talimatlarımızı zorlayan şeyler de olmasın tabii ki. Ama burada hakikaten bu sene talimata büyük ölçüde uyuldu. Çok istisnai bir iki tane sızma oldu ama onları da anlayışla karşılıyorum ben. Çünkü çok abartılı hiçbir şey olmadı. Makuldü, çok makuldü. Hemen hemen talimatımıza çok uygun bir şekilde bütün güreşimiz bu ana kadar geldi. Yani gürültü boyutuyla büyük ölçüde rahatladık. Ama tabii şimdi sporcularımız finale kaldı şimdi. Finale kalınca onlar tabii anons edilecek. Bu artık final. Hak ettiler onu. Bu onların hakkıdır. Mesela özellikle baş pehlivanlarımızın biliyorsun sponsorluklarını ilan etme bazen çok uzun sürüyor ve bu anlamda tepki olabiliyor. Ben onu da diyorum biraz anlayışla karşılayalım. Çünkü çok abartılmadığı müddetçe, birden fazla sponsor ortaya koymadığı müddetçe, onlara destek olan belediye başkanları izin verdiği müddetçe biz diyoruz ki sporcularımızın sponsorlarının ilan edilmesini engellemek istemiyoruz. Çünkü onların bir gelir kalemi bu. Doğru mu? O gelirlerini ellerinden almayalım diyorum. Bu anlamda karşılıklı anlayış içerisinde inşallah götürmeye devam ediyoruz. Her şey daha güzel olacak inşallah. İnşallah başkanım. O zaman Kırkpınar için özellikle değişiklikler var mı? Planlanan şeyler nelerdir? Kırkpınar için bu sene bizi çok yıpratan, çok üzen, hani özellikle bu ön eleme müsabakasının mesela Perşembe günü olması konusu aslında bu bizim sporcularımızdan gelen bir talepti. Biz de onları kırmadık. Yine biz onların düşüncelerini alacağız. Eğer ben her zaman söylüyorum bir hafta 10 gün önce de olabilir. Başka bir model de oluşturabiliriz. Bunu Çalıştay'da tartışacağız. Çalıştay'da tartışalım, hep birlikte tartıştıktan sonra elde edilen bulgulara göre bir hareket yapalım diyorum. Ama benim kafamda iki tane model var açık konuşmak gerekiyorsa. Birinci model aslında Perşembe gün ön eleme güreşinin yapılması şu anlamda güzel. Bu bizim baş pehlivanlarımızdan gelmişti. Biz Kırkpınar'ın kokusunu, tarihi sarayı için havasından kopmak istemiyoruz. Orada yapmak istiyoruz demişler. Biz de kırmadık onları. Ama sonra da yoğurduk, öldürdük, bitirdik dendi. Onu yapan ben değildim. Talep eden, ortaya koyan ben değilim. İsteği biz gerçekleştirdik. Eğer yazılı bir talepte verirlerse bu şeyi devam ettirebiliriz. Eğer illa böyle olsun diye. Ama o zaman o vakit eğer Perşembe gün yapacaksak hani bir tur 40'tan 32'ye düşme müsabakası var ya, o müsabakanın belki Cuma gün yapılması bence daha uygun. Yani Perşembe gün yapılır. Cuma gün bir tur sadece sporcularımız, baş pehlivanlar bir tur mücadele yapar. 32'ye düşer. Cumartesi günde herkes eşit koşullar altında bir müsabakadan kimse biliyorsunuz şey olmaz. Hatta ona bir motivasyon bile sağlar. Ben hani çok büyük bir yorgunluk katmaz hiçbir sporcumuza. Bir müsabakanın yapılması belki onların yorulmasını, ekstra yorulmasını engeller, daha adil olabilir. Bunları hep birlikte tartışacağız. Daha bunu şimdiden yani kafamızdaki öngördüğümüz şeyler bunlar ama oturacağız. Bunları hep birlikte tartışacağız, planlayacağız. İnşallah hayırlısı ve daha güzel olur diye umut ediyorum. Başkanım son olarak şunu sormak istiyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin önümüzdeki yıl 3. sezonu şüphesiz ki kurultayda konuşulacak. Ligin boyutu büyüyecek mi? Farklı şehirler, ilçeler katılacak mı? Planlar var mı? Çok sayıda talep var. Büyük şehirlerden bir takım ilgiler var. Yani
Şimdi isim söyleyemem ama şimdi önümüzde hakikaten bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım, iyi planlamamız lazım. Çok da abartamayız. Çok abarttığımız vakit çünkü lig müsabakaları nasıl, ben şöyle yorumluyorum. Lig müsabakalarını futboldaki, basketbolun playoff'u gibi görüyorum. Playoff maçları gibi görüyorum. Futbolun da gerçek lig maçları gibi görüyorum. Diğer maçları sporcularımız biraz daha hazırlık maçı kıvamında yürütüyorlar. Biraz daha antrenman ve ter atma şeklinde yürütüyorlar. O da zaman zaman tepki oluşturuyor. Hatta şöyle bir takım ifadelerle de karşılaşıyoruz. Lig güreşleri geldi, öbürkü güreşler öldü. Aslında öbürkü güreşler öldüğü falan yok. Öbürkü güreşler eskiden hep öyleydi. Hep öyleydi. Biz izliyoruz yani, her zaman öyleydi ama lig güreşi gelince bu anormal mücadele maalesef yapıyor. O lig güreşlerinin tabii ki farklılığını ortaya koyuyor. İnsanlar alışmadıkları bir tabloyla karşı karşıya kalıyorlar. Şuradaki o yarı final mücadelesindeki mücadeleyi gördünüz. Tabii onun anlamı çok da farklıydı ama o müsabakanın. Ama birçok maçta böyleydi gerçekten. Çünkü bundan önceki müsabakada mesela Feyzullah son ana kadar büyük bir mücadele vardı. Kaşa çıktı ama daha sonra maalesef doktorlar kesinlikle güreşmesinin sağlık açısından çok sayıda dikiş atılmış göz kapağına. Bize onun resmini de gönderdiler. Çok riskli olduğu söylenince tabii artık çok üzüldük. Çünkü açık konuşayım, yani belki de sonucu etkileyebilecek bir şey yani, ama yapacak bir şey yok. Doktor raporuyla ve fiili ortaya konmuş bir şey. O yüzden saygı duymak zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Çünkü yani sağlık, Allah korusun, bazı sporlarda görüyorsunuz, bırakın kaş açılmayı, yapmayı, Allah korusun sporcular sahanın ortasına yılıp kalabiliyor bile. O yüzden Allah beterinden saklasın diyorum. Kötüsünden sakınsın. Bütün sporcularımızı korusun. Zor, kolay değil. Çok ağır ve zor bir spor. Bu yüzden onları anlayışla karşılıyoruz. Daha iyi olacak inşallah. Her şey daha güzel olacak. Biz de çok yorulduk. Siz de çok yoruldunuz. Gergindik, yorgunduk. Açıkçası yani bir sezonun sonucuydu bu. Her şeyin sonucunun belli olacağı bir noktaydı. O yüzden tabii ben sahaya çıkıp güreşmiyorum veya kuleye çıkıp maç yönetmiyorum ama bu sahada yapılan güreşin de, kulede verilen kararın da, meydanda verilen kararın da, davulcunun vurduğu davulunuzu da, Mehtera'nın cazgırımızın sesinin yüksek çıkmasının, eksik çıkmasının da hepsinin sorumlusu biz oluyoruz neticede. Doğru mu yani şimdi? Yani şimdi biz esas itibariyle hepsinin en iyisi olsun istiyoruz ama zaman zaman olmayabiliyor. Bunları da şimdi bir noktadan sonra hiçbir şey planladığınız gibi olmayabiliyor. Değil mi? Bir yere geliyor, orada bitiyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sana da, ekibine de, bütün TRT ailesine, bütün lig kameramıza, bütün arkadaşlarımıza gerçekten biz sezon boyunca çok güzel temsil ettiniz. Çok güzel çekimler yaptınız. Atasporumuzu bütün halkımıza ulaştırdınız ve röportajlarla bazı şeylere bize yardımcı oldunuz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkçü. Teşekkürler Sayın Başkan, teşekkürler Fatih Ata. Yayınımız elbette ki devam edecek. Şampiyonluk mücadelesi olacak Enes Doğan için Elmalı'da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ve son ayağında final müsabakası, rakibi ustası Orhan Okulu. Bu karşılaşma elbette ki sizlere canlı olarak ulaşacak ama bu müsabakaya kadar sizlerden ara rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt
Evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta. Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz. Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Servisle bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden, mutlu günler diliyorum. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta. Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız.
ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava, ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz? Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden, mutlu günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Neredeyse ilk 8'e girdi ya da girmek üzere, bilemiyorum. Görmem lazım. Bakmam lazım. Bir yanlış bir ifade kullanmak istemem. Yine ben mesela çok gerçekten enteresan şeyler oluyor yani. Serhat Balcı mesela 2 yıldır Kırkpınar'a katılamıyordu. Biliyorsunuz yaş haddini geçtiği için, 42'yi geçtiği için. Ama ilk 32'ye girenler Kırkpınar'a girebiliyor biliyorsunuz. Serhat 24'e girdi. 24'e girdi ki seneye çok sevdim. Benim için hayatımda en önemli şey Kırkpınar diyordu. Onu da tebrik ediyorum. Seneye Kırkpınar'da göreceğiz. Evet, Serhat Başpehlivan'ı seneye Kırkpınar'da göreceğiz. Yani bakın söke söke aldı adam Kırkpınar hakkını. Tebrik ediyorum. Bakın işte
Bazen arkadaşlarımız eleştiriyor, bizim hakkımızı yiyor. Bakın işte bak, hakkı kalmamış bir adam ki de Kırkpınar hakkı elde etti. Ne demek istediğimi anladın? Büyük mücadelesiyle, çok büyük mücadelesiyle Kırkpınar hakkı elde etti. Ben onu tebrik ediyorum. Ve yine biraz sonra artık 1 saat, 1,5 saat sonra baş pehlivanlık boyumuzun lig şampiyonu da belli olacak. Ali Gürbüz mü yoksa Enes Doğan mı? Ben her ikisini de çok tebrik ediyorum. Yani mesela yarı final müsabakası çok kritikti. Ali İhsan da inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Ayakta alkış. Evet, müthiş bir mücadele yaptılar. Yani hakikaten yılın güreşlerinden biriydi yani bence. Müthiş tempolu bir güreşti. Eğer Ali İhsan alsaydı, ki alabilirdi, o alsaydı Ali Gürbüz kesinleştirmiş oluyordu. Şimdi Enes açısından henüz daha garantilenmiş bir durum yok. Belmalı'yı belki son yıllarda en çok kazanan Orhan Okulu'yla mücadele edecek. Tabii takım arkadaşı olmaları farklı değerlendirmeler yapılmasına neden olabiliyor. Biz onu bilemeyiz artık. Öyle bir değerlendirmeyi bizim yapmamız doğru olmaz. Göreceğiz, izleyeceğiz, bekleyeceğiz. Sayın Başkan, son olarak şunu söylemek istiyorum. Finale gideceğiz. Vaktimiz var. Artık şu anda cazırlar da hazırlık için. Evet. Hemen son olarak AB ve ilk seri başı 2025 Kırkpınarı için objektif bir noktaya gelmedi ama subjektif düşüncelerinizde bu vardı. İstişarelerde birlikte alacağız bu kararları demiştiniz. Bir kez daha hatırlatalım ve röportajı kapatalım. Lig güreşlerindeki ilk turdaki AB devam edecek. Bunun yapılmaması. Lig güreşlerindeki. İkinci turda AB yapmayacağız. İlk 8 seri başı olacak. İlk 8. Daha mücadeleyi arttırmayı düşünüyoruz. O yüzden belki ilk 8 dışında birbirleriyle eşleşmeler olabilir. Yapacak bir şey yok ama daha adil bir şey olmuş olacak. Üçüncü turda ilk 8 seri başı olur mu olmaz mı hep beraber karar vereceğiz. Hep beraber karar vereceğiz. Sporcularımız, sizler, seyircilerimiz, herkesin görüşünü alacağız. Bütün paydaşlarımızı dinleyeceğiz. Ona göre bir karar alacağız. Ve yine biraz önce TRT'ye söyledim. Buraya da bir kere daha ifade ediyorum. Diyorum ki bizim şöyle söyleyeyim. Kırkpınar'da ön eleme müsabakaları yine perşembe mi olur? Dinlenmelerini sağlamak için bir hafta önce mi olur? Bunu sporcularımız tercih etmişti. İstişareyi açacağız. Onlar tercih etmişti. Gene istişareyi açacağız. Ve bu istişarenin sonucunda belki bir hafta önceye alacağız. Belki perşembe yaparsak o 40'tan 32'ye düşme güreşi var ya. Evet. O 40'tan 32'ye düşme güreşini belki Cuma'ya alırız. Yani cumartesi herkes eşit koşulda başlasın diye. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onu da onlar istedi diye böyle yapmıştık. Ama bu sefer artık açık konuşayım. 40'tan 32'ye düşürme güreşini ben Cuma yapmak istiyorum. Çünkü öbürkü türlü hakikaten birisi bir tur fazla güreşmiş oluyor. Bu da haksızlık olabiliyor. Ama bu sporcularımızın talebiydi. Bu sefer o konuda sporcularımızın talebini dikkate almayacağım. Kendi şeyimle eğer, ama tabii bunu yine ifade ediyorum, tekrar söylüyorum. Bu Kasım'da bizim olağan genel kurulumuz var. Bizim federasyon başkanı olarak kalıp kalmayacağımız belli değil. Bu konuda henüz devam edip etmeme konusunda %100 kesin kararımı da henüz vermiş de değilim. Bunu oturacağım ailemle, büyüklerimizle, gene bizi bu yola iten büyüklerimizle, anlatabiliyor muyum? Hep beraber oturup bir istişare yapacağız. Onlarla yapacağımız hep bütün bu değerlendirme sonucunda, şunu söyleyeyim, hani mesela delegelerimizden %100'lük bir destek var, onu size söyleyebilirim. Evet. Yani %60'lık, 70'lik, 80'lik değil, %100'lük bir destek var. Şöyle söyleyeyim, güreş yapan belediyelerimizden, belediyeler birliğimizden %100'lük bir destek var, onu size söyleyeyim. Herkes yola devam diyor ama ben onu biraz düşünmem lazım. Biraz düşünmem lazım. Biraz düşünmem lazım. Bunları değerlendireceğiz. Hep birlikte ekip arkadaşlarımla oturacağız. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı, çok önemli projelere imzalar atıldı. İşte 2. yılın sonundayız. Ve Sayın Türkiş'e şimdi plaket töreni var. Ona müsaade ediyoruz. Değerli başkanımız önemli açıklamalar, önemli konuların altını çizdi. Hadi bakalım. Şimdi final zamanı Halil Bağdat ve Soner Yasak. Ben de dahil olacağım Mehmet Çelik olarak. Söz arkadaşlarımda. Evet sevgili güreş severler, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Sayın Başkanımızın röportajı bitti. Biz
Şimdi final müsabakası için bugün Enes Doğan ve Orhan Okulu, ikisi de Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nün pehlivanı. Biraz sonra final müsabakası başlayacak. Bakalım buradan olacak. Ben sözü Yayın Kurulu Başkanımız Sayın Hüsnü Kaftan'a veriyor. Puan durumları ile ilgili bize bir açıklamada bulacak Sayın Kaftan. Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçekten Enes Doğan ve Orhan Okulu için bir dönüm noktası. Ali Gürbüz 56 puanda ligi tamamlamış oldu. Enes Doğan şu an Çırak 2 Muratpaşa Belediyesi sporcusu az sonra başpehlivanlık için mücadele edecek. Enes Doğan için kazanması halinde şampiyonluk gelecek CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Müsabaka öncesinde röportajlar için söz Fatih Ata'dan. Faruk Mukan, teşekkürler. Elmalı'da artık son güreş başpehlivanlık finali. 2 güreşçi, 2 başpehlivan. Usta Çırak, öncelikle Enes Doğan. Çırak, usta ile beraber burada güreşeceksin final için ve kazanırsan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bu sezonun şampiyonu olacaksın. Neler söylemek istersin? Fatih abi, Allah'ıma şükürler olsun, burada Orhan abi, Ustam'la beraber final yapmak nasip oldu. Çok mutluyum. Kendi memleketim Elmalı'da güzel güreşleri yaptım. Buradan tüm seyircilere teşekkür ediyorum da birkaç kelime söylemek istiyorum. Öncelikle Ali abime geçmiş olsun diliyorum. Final birincilik onun hakkıydı ama Allah sakatlık, bu işte sakatlık da var, kaza bela var. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin. Buradan bize yuh çeken seyircilere, Orhan abi de bu sahalara kemer getirdi. İsmail Balaban da bu sahalara kemer getirdi. Ali abi de bu sahalara kemer getirdi. Aramıza peygamber spor yapıyoruz. Kimse aramıza nifak sokmasın. Biz bu saha içinde abi kardeşiz, saha dışında da abi kardeşiz. Burada aramıza nifak sokmasını istemiyorum insanların. Biz abi kardeşiz. Yani bu kadar abicim, yani abi kardeşiz. Kimsenin bizi yuhlamaya hakkı yok. Herkes burada kanının son damlasına kadar savaşıyor. Emek veriyor, kışın antrenmanlar yapıyor. Bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Söyleyeceklerim bu kadar abicim. Çok teşekkürler Enes, kolaylıklar diliyorum. Orhan, Çırağan'la beraber finaldesin, neler söyleyeceksin? Sağ ol Fatih abi. Öncelikle tabii buradan ekranlar başında bizleri destekleyen buradaki seyirci, Allah razı olsun, yani bizim seyircimiz olmazsa olmazlardan bir tanesi. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii burada Enes kardeşimiz de düştük. Yani biz usta çırağız. İnşallah sahada da elimizden geleni yapıp burada yani 6 defa birinci oldum. İnşallah yani nasipse 7.'yi de olmaya yani elimden geleni yapacağım. Ve buradan da tabii bir hafta önce ben yani kardeşim gibi olan kardeşimi kaybettim, yani Ali Öz, yani kardeşimi kaybettim. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Burada da onun için güreştim bu Elmalı sahasında bugün. İnşallah bu cenneti mekan olsun. Ben buradan bizleri destekleyen herkese ve Ali kardeşimiz de sakat oldu. Yani tabii bu işte sakatlık da var. Allah bundan şifa versin. Allah sakatlık vermeden inşallah finalde burada tamamlarız. Hakkımızda neyse, hayırlısı neyse o olsun diliyorum. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkürler Orhan. Kolaylıklar diliyorum. Enes Doğan'ı ve Orhan Okulu'yu dinledik. Artık başpehlivanlık final güreşi için söz Faruk Mutkan'da. Çok ilginç bir karşılaşma bizleri bekliyor. Az sonra Elmalı Yeşilyayla yağlı güreşlerinde başpehlivan belli olacak. Enes Doğan kazanırsa CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak. Orhan Okulu kazanırsa Ali Gürbüz şampiyonluğa ulaşacak. Böylesi dikkat çekici, son derece özel bir karşılaşma. Her iki başpehlivan da işte salavatlanmak için, er meydanına salınmak için hazırlar. Evet, şu mikrofonu değerli severler, kıymetli konuklarımız, kurban oluruz, ay yıldızı, al bayrağımızın yıldızına, hilaline görmüş olduğunuz baş pehlivanlarımız güreş tutacaklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi final etabı. 672. tarihi Elmalı güreşleri 3. gün baş pehlivanlığın
finaline. Yenen birinci olacak, yenilen ikinci. Bakalım talih kuşu hangi baş pehlivanımızın başına konacak? Ben her zaman dediğim gibi bu er meydanında kazanan, kaybeden yok. Sonuç olarak atasporumuz yağlı güreş kazanacak. Bu bağlamda her iki pehlivanımızı şöyle kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Bir tarafta Enes Doğan, diğer tarafta Orhan Okulu. Enes Doğan'la Orhan Okulu daha önce Elmalı'da bir kez karşı karşıya geldiler. Geçen yıl 3. turda Enes kazanmıştı. Ama ligde de bu yıl Antalya Aybastı'da karşı Muratpaşa karşıya Belediye gelmişlerdi. Başkanımız Avukat Orada da Sayın Ümit Orhan Okulu Uysal kazanmıştı. adına güreşiyor. Yine bugün burada İşte Enes Antalya Doğan Kliniği'de faaliyet gösteren Emrah Erdoğan İnşaatlar Yönetim geçen Kurulu yıl baş pehlivanlıkta mücadele etmeye kazandı. Çok genç, 24 yaşında. Emrah Erdoğan adına güreşiyor. Her ikisi de Muratpaşa Belediyesi'nin sporcusu. Hem Enes Doğan hem Orhan Okulu. Usta çırak. Elmalı'da finalde kozanını paylaşıyor. Son derece zorlu bir mücadele Enes Doğan için. Kazanırsa CV Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi'nde şampiyon olacak. Orhan Okulu işte Elmalı efsanesi. 6 kez hem de üst üste Elmalı'da baş pehlivanlık elde etmiştir güreşçi Orhan Okulu. Yine bugün Erdoğan'da Antalya'da Elmalı'da birçok şubesi var. İlhan, dayanıklı tüketim amalı Orhan Okulu geçen yıl CV Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi'nin şampiyonuydu. Bu yılda ilk 8'de yer almayı başardı. Gelecek yıl Kırkpınar'da seri başı baş pehlivanlardan biri olacak. Enes Doğan da yine aynı şekilde ilk 8 kesinleşmiş durumda. Ali Gürbüz, Enes Doğan, Yusufcan Sevbek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Hüseyin Gümüşalan ve Ali İhsan Batmaz. Orhan Okulu Ankara Yıkılacak. Evet, Türkiye Devletler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi gözdesi. Onursal antrenör, onursal usta seçildi. Finike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi'nin de göz bebeği. Baş pehlivan Enes Doğan'ın, baş pehlivan Orhan Okulu'nun ve birçok baş pehlivanın ustası. Erdem Yılmaz. Çok özel bir görüntü daha bizlerle birlikte. Baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan İzmir bölgesi hakemimiz Kahraman Şişman yapacaktır. Değerli hocama da bir alkış istiyoruz. Kahraman Şişman müsabakada baş hakemlik yapacak. Evet, baş pehlivanlarımızdan başarılı şekilde sunulmak üzere Antalya Valisi Sayın Nursi Şahin, Bingöl Valisi Sayın Ahmet Ahmet Usta'yı, Güreşli Temsil Tertip Komite Başkanı Arşınlar'a, Emrah Belediye Başkanımız Sayın Ali Öztürk'ü, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşleri kurucu beyni aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği, 671, 672, 673. Tarihi Elmalı Güreşleri Güreş ağamız Sayın Hakan Çetin'i. Yine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Okulu. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Özü. Tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran ağların ağası Sayın Seyfettin Selim'i.
664. Tarihi Elmalı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri güreş ağamız Sayın Ufuk Özünlü. Her meydana başarı dileklerini sunmak üzere davetimi arz ediyorum. Evet, yine 664, 665, 666. Elmalı Güreşleri Altın Kemerli Güreş ağamız CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, CV Enerji ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran'ı, yine Antalya Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan'ı, yine çok kıymetli Kaymakamımız Sayın Faruk Erdem'i, Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Taş'ı, Milletvekilimiz Sayın Kemal Çelik'i, yine çok kıymetli Başsavcımızı her meydana davetimi arz ediyorum. Protokolde müsabaka öncesinde başpehlivanlara final müsabakası öncesinde başarılar diliyor. Enes Doğan'la Orhan Okulu arasındaki final müsabakası birazdan başlayacak. Açılalım abi. Kamera açılalım. Açılacağız abi açılacağız. Siz açılın görüntünüzü. Evet, basın mensupları biraz daha geri açılalım. Basın mensuplarımız. Önümüzdeki haftada yerel ve mahalli güreşlerinde heyecan fırtınası devam edecek. 14 Eylül Cumartesi günü Çorum Osmancık Yağlı Pehlivan güreşleri, 15 Eylül Pazar günü de Ankara'da Gazi Anma Şenlikleri Yağlı Pehlivan güreşleri tertip edilecek. Yine 21 Eylül Cumartesi günü Zonguldak Kozlu ve Manisa Kula ve 22 Eylül Pazar günü Bertiz Boyalı ve İstanbul'da Ulu Gazi Anma etkinlikleri tertip edilecek yağlı güreş özelinde. CV Enerji kurucu beyni, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Elmalı Sayın sanki İbrahim Türküş, artık sezon sona eriyor gibi Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil hissettirir değil mi? Emeği geçen yine Tabii ki de. Tabii ki de. Sayın Muhittin Böce'ye, tüm paydaşlara teşekkür ediyor. Kocaman bir alkış istiyorum. Her yaştan seyirci. Çıraklar ustaları az sonra izleyecek. Bir usta çırak mücadelesi izlenecek az sonra. Elmalı Er Meydanı'nda Enes Doğan'la Orhan Okulu finalde kozlarını paylaşacaklar. Yine Eylül ayın 28'i Cumartesi günü Manisa Göl Marmara, 29 Eylül Pazar günü de Kocaeli, Derince, İshakçılar ve yine Manisa Yunus Emre Yunt Dağı yağlı pehlivan güreşleriyle Eylül ayındaki yerel ve mahalli güreşler tamamlanmış olacak. Bakalım organizasyonların hangisinde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan evet birlikte yer alacaklar. Tabii bir de ligden başpehlivanlığa mücadele etme hakkı kazanmış güreşçileri de orada başpehlivanlıkta izliyor olacağız. Test edecekler. Test edecekler kendilerini. Tolga Turan ve Okan Yavaş. Ancak yıl boyunca CV Enerji aldı Güreş Ligi ve Naredine Kırkpınar'da kendi evi TRT'de Atasporumuz Güreş'in inanılmaz derecede çok büyük kitlelere ulaşması noktasında çok büyük çaba ve gayret ortaya koydu. Değerli kamera arkasındaki emektarlarımıza ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum Faruk. Sana da
Hem Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda soluksuz koşturdun. Bizleri de burada hep ekran sesi olarak Atasporumuza omuz verdin. Hep birlikte sizlerin katkısı, sizlerin yardımıyla el ele, gönül gönüle güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Daha da iyilerini yaparız inşallah. İnşallah. Evet, aradan, maradan, mülk al. Ne alırsan al. Ama sakın alma. Ciddi oyna. Kolay oyna, zeybek oyna. Ne oynarsan oyna. Ama sakın. Namusla, hele etmeden oynama. Oldu, yok dediler, kurulur dediler. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, korkmayın, geldikleri gibi giderler dedi. Paşam, senin adın ne dediler, sizler gibi Kuvayi Milliyeci, ya istiklal ya ölüm, Mustafa Kemal'im dedi. Türkistan'dan gelir kökümüz. Hazreti Kur'an, manevi gücümüz. Kanuniler, fatihler, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, tarih süsümüz. Aşığız bu vatana çünkü Türk oğlu Türküz. Gün oldu, Ali Çor. Gün oldu Mümin. Okyanusta Yusuf, karada Emin. Beklerken katrancıyı Karahmet'im, Pirler Hanesi'nden çıka geldi Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Hakkı Aygün, Kemal Tokmak, Hüseyin Yiğit, Toros Kaplanı Cengiz, Recep Gürbüz, Karahmet, Rabbim, Allah'ım selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. Bir 300 minare yapalım mı? 300 minareyle veda edeceğiz. 300 minareden ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur eğlenen? Elmalar meydanı kaynıyor. Recep Gürbüz müdür gelen? Hey! Bre Cengiz Elbiya, uyuyor musun? Kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Efendim, saygılarımı sunuyorum. Antalyalı olmaktan, Elmalı olmaktan, Elmalımızın adını tüm Türkiye'de şerefle anons etmekten gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, yine 3 gündür bu er meydanında adil bir şekilde yönetim gösteren, başta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş olmak üzere tüm kurmaylarına şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz Evliyalar Diyarı, Elmalımızın öz evladı, tarihi Kırkpınar baş yazgırı Emin Ger. Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah. baş pehlivanlarımızın final musabakasına o öpüles elleri hazırlayın bakalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Hadi aslanlar, Allah derman versin. Kırkpınar başcazgırı Emin Ger coştu, coşturdu, salavatladı. İşte baş pehlivanlar er meydanında ve
Şimdi peşrev zamanı. Kariyer zirvesine ulaşmış durumda aslında Enes Doğan. Hatta bunu şampiyonlukla, CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonlukla taçlandırabilir. Elmalı da bir başka zirve, finale yükselme zirvesi. Orhan Okulu ekranlarınızda. Elmalı efsanesi burada üst üste olmak üzere 6 kez başpehlivanlık elde etti. 7 kez finaldeydi. Bu 8. finali. Efsane Ahmet Taşçı'nın rekorunu egale etmiş durumda. En çok da kürsüde yer alma başarısı göstermiş başpehlivan bu Orhan Okulu. Rakibi çırağı Enes Doğan. Parlak bir kariyer başlangıcı yaptı Enes Doğan. Bu yılda daha 2. yılında, hatta 1,5 yılda diyebiliriz, 1,5 sezon da diyebiliriz. Önemli başarılara imza attı Enes Doğan. 7 final, 6 birincilik, şu anda da 8 final. Bakalım 7 birincilik mi olacak Orhan Okulu özelinde? Cumhuriyet tarihindeki Elmalı efsane olması nedeniyle şu anda bütün rekorlar onun elinde. Ve Usam Ahmet Taşçı'nın rekorunu 8 finalde egale etti Orhan Okulu. Enes Doğan kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak ligde. Ustası Orhan Okulu kazanırsa Ali Gürbüz şampiyonluğu elde edecek. Enes Doğan'ın şampiyonluk için mutlak kazanması gerekiyor. Burada başpehlivanlığı.
İlk er meydanı 672. tarihi Elmalı yağlı güreşlerinde final müsabakası başlıyor. Bir tarafta çok genç ama büyük gelecek vadeden Enes Doğan, diğer yanda çok büyük tecrübe Elmalı efsanesi Orhan Okulu. Kahraman Şişman'ın yönettiği müsabaka başlıyor. Enes Doğan paçaları kaslığa doğru hamle yaptı. Orhan Okulu almasına izin vermedi. Usta çırak birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Sonucu merakla beklenen müsabaka Enes Doğan için lig şampiyonluğu anlamını taşıyor. Orhan Okulu kazanırsa Ali Gürbüz lig şampiyonu olacak Siv Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Tekel kasnaktan uzandı, tuttu, sonrasında bıraktı. Şimdi Enes Doğan bir an kasnağını yokladı. Ustası Orhan Okulu'nun. İşte yine yükleniyor Orhan Okulu. Aşina olduğumuz Orhan Okulu performansı boyundurukta şimdi kurallara uygun tutuyor. Enes Doğan dizleri üzerinde indirdi rakibini. Oradan arkasına geçme fırsatı bulabilecek mi? Kurallara uygun değildi son tutuşu. Orhan Okulu bunu da gösterdi. Boyundurun bir kol dahil olması gerekiyor. Tutulabilmesi için sadece boyundan tutmak kurallara uygun değil. Kasnaktan yakaladı ama uzaklaştırdı Orhan Okulu. Çok temkinliler, çok dikkatliler. Her iki baş pehlivan da ilk dakikalarda sert bir elenseyle indirdi aşağıya doğru başını. Rakibinin Orhan Okulu. Geri adımlıyor Enes Doğan. Kasnaktan yakaladı, asılıyor. Paçaya önüldü. Orhan Okulu hemen bileğinden tutarak savunmasını yaptı Enes Doğan. Kafayı da içeri aldı. Şimdi arkasına geçme çabasında bu kez Orhan Okulu rakibinin. Paçaya uzanma çabası içerisinde ayrıca. Kasnaktan asılıyor. Çift el. Bariyerlere kadar geldiler. Daha makul bir noktada şimdi müsabaka devam edecek. Orhan Okulu baskısını hissettirdi Enes Doğan'a ilk dakikalarda. Pek yakın değiller şimdi. Birbirlerini şimdi bağlandılar. Kol çekiyor Orhan Okulu. Kasnağa çok rahat ulaşmaya başladı. Sağ el kasnakta. Yine alıştığımız Orhan Okulu hamleleri
Başını rakibin göğsüne dayadı. Kasnağı da yakaladı. Rakibinin geri adımlamasını sağlıyor. Şimdi paçaya doğru hamle de yaptı aynı zamanda. Bu arada büyük ortada İhsan Derin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi büyük orta pehlivanı birinci olarak adını artık başaltıcı olarak önümüzdeki haftadan itibaren terfi etti başaltına. Bir kez daha klasik Orhan Okulu hamleleri. Geri adımlıyor Enes Doğan. Üst üste 3. kez oldu bu. Her an ihtar da gelebilir dolayısıyla Enes Doğan aleyhine. Kahraman Kahraman Şişman işaretini de verdi. Enes Doğan ile Orhan Okulu arasındaki geçen müsabaka Enes Doğan Evet, sen de söyledin. Kule hemen ihtarı verdi. Bu arada küçük bir güreşçi kardeşimiz de o heyecana ortak oldu çayırın ortasında. Çok hevesli görülüyor. Metehan. Çok da güzel ismi varmış Metehan. Allah bağışlasın. Şimdi paçaya doğru hamle yapan Enes Doğan oldu. Karşılığı veriyor Orhan Okulu. Arkasına geçme çabası içerisinde. Şimdi yüklenebilecek mi? İşte kazanıyor Enes Doğan. Orhan Okulu'yu mağlup ediyor. 7 dakika sürdü müsabaka. Elini öpüyor ustasının. CV Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıyor Enes Doğan. Baş pehlivanlığın dışında hiçbir şansı yoktu. Ve baş pehlivanlığa uzandı. CV Enerji Halı Güreş Ligi'nin 2. etabında en zirvede. Ve Fatih Ata'da söz. Faruk Mutkan teşekkürler. Ustayla çırağın güreşi çok uzun sürmedi. Enes tebrik ediyorum. Ustanı mağlup ederek CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde bu sezonun şampiyonu sen oldun. Neler söylemek istersin? Abi Allah'ıma şükürler olsun. Burada bana birincilik nasip oldu. Kendi memleketimde, kendi yuvamda birincilik nasip oldu. Bu birinciliği en çok görmesini istediğim kişilerden biri başbelen Hakkı Aygün, dayım Selim Parin, anneannem rahmetli Sami dedem. İnşallah onlar da görüyorlardır bunları. En çok bu günlerimi görmesini istediğim kişilerden 4'ü de onlar da. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah'ım burada Kurtdere'de olduğu gibi burada da bana birinciliği nasip etti. CV Enerji Ligi'nde de birinci olmayı nasip etti. Buradan belediye başkanım Ümit Uysal'a, müdürüm Varol Tang'a, sponsorum Emre Erdoğan'a, ekip arkadaşlarım, hocam Kemal hocama, eniştem Hasan Cengiz'e, Orhan abime, Ramazan ustama. Biz bir ekibiz. Allah'a şükürler olsun. Başardık. Buradan tekrar diyorum ki bu sahada her güreşen pehlivan kardeş, abi kardeş. Kimse aramıza nifak sokmaya hakkı yok. Biz kardeşiz. Dışarıda abi dostuz. Dışarıda başımıza bir şey gelse ilk koşacaklardan biriyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Beni seven, beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Likya Optik ailesine de çok selamlar. Teşekkür ederim abicim. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkürler Enes. Orhan Çırağan'la beraber finaldeydi. Geçtiğimiz sene sen, bu sene de Çırak. Neler söyleyeceksin? Evet, öncelikle ben Enes kardeşimi kutluyorum. Genç kardeşimiz, alttan gelenlerden bir tanesi. Yani burada mücadelemizi verdik. Ona nasipmiş birincilik. Ben ikinci oldum. Buradan ben bir hafta önce kardeşim gibi Ali Özkan kardeşimi kaybettim. Buradan onun için savaşmıştım. Ve ona armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun buradan. Ona çok, yani kardeş gibiydik biz. Bir kardeş gibi büyüdük.
ve hep güreşlere gelirdi kendisi de. Mekanı cennet olsun. Ve buradan ekranları başındaki bizi izleyen, yani bazı arkadaşlar var, bu er meydanda böyle olmaz yani, yuhladılar bazı Antalyalı olarak. Antalyalı hemşerilerini biraz şey yaptılar. Ama dediğimiz gibi geçen hafta Ali sakat oldu. Buradan Ali'ye de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum ben. Çok sporda bizim olduğumuz şeyde en kötü şey sakatlık. Allah kimseye sakatlık vermesin. Ve ekranları başındaki bizi izleyen seyirciye, buradaki iş kalkmadan herkes bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Ve yani bizim başımızda 2004'ten beri beraber olduğum Kemal hocama Allah razı olsun, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bizim. Yani abi kardeş gibiyiz. Hep her zaman yani arkamda destekçi. Çok teşekkür ederim. Anneme, babama, eşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Herkesten Allah razı olsun. Siz de TRT ekibi olarak hiçbir zaman biz atasporumuzu desteklemeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Ve sponsorum olan Vestel'e de buradan teşekkür ediyorum. Ve yani bizim her zaman abi kardeş gibi olan Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'dan Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Abi kardeş gibiyiz onunla da. Buradan herkese selamlar abi. Teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz yıl Orhan, bu sene de Enes, iki çırağınız burada TV Enerji Türkiye'de. Bir şey yani, iki tane sporcumun burada final yapması tabii ki benim için yani çok büyük gurur verici bir şey. Orhan da dedi ki biz yıllardır burada bu sahalarda mücadele ediyoruz. Orhan Okul da genç, daha çok yaşlı değil. Enes geliyor alttan. İnşallah biz Antalya'ya bu altın kemeri getireceğiz. Buradan da tabii geçen sene Orhan Okulu'yla şampiyon olduk. Bu yıl Enes Doğan'a nasip oldu. Buradan kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu ekip olarak biz daha devam edeceğiz. Daha çok yolumuz var Allah'ın izniyle. Buradan bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Orhan Okulu Enes Doğan finali sona erdi. Baş pehlivanlarla röportajımızı gerçekleştirdik. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Evet, çok özel bir durum oluştu gerçekten de. Herhalde Muratpaşa Belediyesi takımı ne kadar gurur duysa az. Geçtiğimiz yıl Orhan Okulu, bu yıl Enes Doğan, aynı takımdan sporcular. TV Enerji Türkiye Ağır Güreş Ligi'nde şampiyonluğa ulaştılar. Aslında kıl payı kazandı Enes Doğan. Çok dikkat çekici bir başarıyı imza attı. Kurtlareli'den sonra Elmalı'da da 5. ayaktan sonra 6. ayağı da alarak birinci oldu. Şampiyonluğa ulaştı. Ali Gürbüz talihsiz sakatlık sonrası Elmalı'da güreşemedi. Sezonu kapattı. Enes Doğan eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Finalde de ustasına üstünlük sağlayarak adını şampiyon olarak yazdırdı. Çok dikkat çekici kariyer başlangıcına imza atmış oldu. Ne dersin Recep Tosun? Evet, 36 yıl Burç aylarda güreşmiş eski bir pehlivan olarak şunun altını çizmek isterim ki eğer karşılığınız yoksa, çabanız yoksa, gayretiniz yoksa bu çayırda bir tur dahi geçemezsiniz ki 6 etaptan oluşan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde tırnaklarıyla kazıya gelip şampiyonluğa ulaştı. Enes Doğan, anasının ak sütü gibi, helal olsun. İşte şimdi yenişte ekranlarınıza geliyor. Orhan Okulu aslında yüklenmişti ama sonrasında Enes Doğan müsabakadan üstün ayrılıyor. İşte dış kazıktan yükleniyor. Atamıyor Orhan Okulu. İşte buradaki evet hamlesi. Topuk kesmiş. Evet, kılçığa benzer topuk kesmiş ustasının. Tabii ki Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş yapmış olduğu açıklamada burada CV Enerji Ligi'nde kim şampiyon olursa olsun Ali Gürbüz'e aynı oranda başarılı olduğunu kabul ederek ödüllerde de her noktada da tedavisinde yanında olacağız dedi. Bir teselli olma noktasında çok güçlü bir kurumsal destek ortaya koydu. Yani sakatlık da var. Benim de ayağım kırıldı. İşte bileğimde aşil tendon koptu. Ali Gürbüz de sakatlıklardan müzdarip oldu. Asrın felaketini yaşadı bütün dünya pandemide. O yıl Kırkpınar olsaydı belki birinci olacaktı ki büyük olasılıkla. Bir sonra İsmail Koç'u yendiğinde altın kemerin ebedi sahibi olacaktı. Dolayısıyla birçok şanssızlık yumağı Ali Gürbüz'ün peşini bir türlü bırakmadı. Sakatlık da onlardan biriydi geçen hafta. O Türkiye adı güreşinin megastar ama şunu gördük ki her şey şampiyonluk, her şey baş pehlivanlık değil. Ali Gürbüz özelinde bunu çok iyi bir şekilde ispatladı. Gönüllere girmek. Herkes mutlaka
bir selam gönderdi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Üzüntülerini de belirtti. Gönülleri senin de dediğin gibi kazanmış bir başpehlivan Ali Gürbüz. Önümüzdeki yıllarda da yine benzer biçimde gönülleri kazanma şansına sahip. Enes Doğan da yine aynı şekilde. Feyzullah Aktürk yine aynı şekilde. Ali İhsan Batmaz yine aynı şekilde. Serdar Yıldırım öyle. Daha çok sayıda genç var. Yunus Emre Yaman var. Osman Kan var. Yani efsaneleri hep saygıyla anıyoruz. Her yayınımızda mutlaka onlara da selamlar gönderiyoruz. Hayatta olanlara, olmayanlara rahmet gönderiyoruz. Böyle de devam edecek ve halka zincir halinde bu böyle devam edecek. Ahmet Taşçı ustamız 3. kez ebedi altın kemeri almak istediği yıl elini kaldırdı Vedat Ergin'in. Yani hayatta bazı bedeller ödenebiliyor. Gönüllerde bugün için kurumsal anlamda şablona ve tabelaya bakıldığında tırnaklarıyla kazıyan Enes Doğan, evet 2024 yılı CV Enerji Ligi şampiyonu oldu ama gönüllere sorduğunda Ali Gürbüz diyecek herkes. Bu Enes Doğan da bunu mutlaka teyit edecektir. Dolayısıyla ben eski bir güreşçi olarak genç kardeşlerime vereceğim mesaj: galibiyet, başpehlivanlık, şampiyonluk her alanda mübah değil. Gönüllere girmek esas olandır. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluğa Enes Doğan ulaştı. 3 aday vardı. Son ayağa gelindiğinde zirvedeki Ali Gürbüz'ün yanı sıra tüm müsabakalarını kazanarak başpehlivanlık final müsabakası dahil şampiyon olma fırsatına sahip 2 başpehlivan vardı. Yusufcan Zeybek erken elendi. Tek şampiyon adayı kaldı. 2 şampiyon adayı kaldı daha doğru ifadeyle. Ali Gürbüz'le birlikte Enes Doğan. Enes Doğan için de yine aynı şekilde tıpkı Yusufcan Zeybek gibi tüm müsabakalarını kazanarak o fırsat gelecekti. Onda da başarılı oldu. Geçtiğimiz yıl Orhan Okulu, bu yıl çırağı Enes Doğan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluğa ulaştılar. Tebrikleri kabul ediyor her 2 başpehlivan. Bu arada Faruk'tan araya girmek için müsaade edersen, Enes Doğan'ın CV Enerji Yağlı Güreş Ligi şampiyonluğunu lütfen hamaset üzerine asla izole edilmemesi gerekiyor. Çünkü o da ilk haftadan itibaren bu meydanlarına terini döktü. Damla damla. Gözyaşı döktüğü yeri geldi. Dolayısıyla onun şampiyonluğunu da Ali Gürbüz de bizim değerimiz, Enes Doğan da bizim değerimiz. Asla ama asla ayrıştırma ve kutuplaştırma, hele ki emeği heba etme noktasında asla izole edilmemeli. Şöyle ki ilk başpehlivan Manavgat'ta İsmail Balaban'dı. Sonra üst üste 3 başpehlivanlık elde etti CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz, ama son 2 ayağında başpehlivanı Enes Doğan oldu ve bu başarılar, elde ettiği puanlar onu şampiyonluğa taşıdı. Çok ne kadar da zorlu bir lig olduğunun mutlaka vurgulanması gerekiyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin. Bir röportajımız daha var. Muhittin Böcek'le beraberiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Antalya Elmalı'dayız. Geleneksel bir organizasyon. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. 2 Antalya başpehlivanın mücadelesi sonunda Enes Doğan bu senenin başpehlivanı oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle tabii ki Antalya'nın güzel ilçelerinden birisi Elmalı Er Meydanı'ndayız. Tabii tarihine baktığımızda Kırkpınar'dan da önce olan 672.sini bugün gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye'miz ve Elmalı Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz atasporumuz. Tabii biz bugüne kadar 30 yıldır tüm atasporumuzu gençlerimize, gelecek nesillere aktarmak için 700'ün üzerinde güreşçisi olan Türkiye'de 1. sıradayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi siyaseti, sporu ayırdık. Burada her görüş düşünceden insanlarımız var. Antalya Valimiz var. Güreş Federasyon Başkanımız var. Kısacası iktidarıyla, muhalefetiyle herkes burada. Siyaset üstü bir güreş var. Er Meydanı. Ve öncelikle bu güreşçilerimizi bugüne getiren anne ve babalarının, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.
bütün güreşçilerimizin gözlerinden öpüyorum. 2 günlük bu güreş bugün burada. Son olarak şimdi baş pehlivanımız Enis Doğan oldu. Daha önce zaten Antalya Büyükşehir Belediye'mizin benim pehlivanımdı. Şimdi Muratpaşa Belediye'mizin pehlivanı. Onların hepsi bizim pehlivanlarımız. Hiç fark etmez. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda bizim kendi baş pehlivanlığa yükselen çocuğumuz da var. Kısacası süreçle ilgili Antalya'da bütün ilçe belediyelerimiz, illerde, her ortada güreşlere gitmeye çalışıyorum ve onlara destek etmeye devam ediyorum. Çünkü ben 2006 yılında Osman Aynur'la Antalya altın kemeri kazandırmıştım. Sonra 7.'sini kazandırdım. Cumhuriyetimizin 100. 101. yılında da altın kemeri Antalya'mıza getirdik tarihi Kırkpınar'da. Bu düşünceyle ben bütün güreşçilerimize, ödül alanlara, alamayanlara, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güreşlerimiz bu şekilde, atasporumuz bu şekilde devam edecektir. Ben desteği olan A'dan Z'ye, tüm federasyon başkanımız olsun, bakanlığa olsun, tüm kurum kuruluşlarımıza olsun, ağalarımıza, hocalarımıza, kısacası emekçiden, yağcısından tüm emekçilere, güvenlik güçlerimize, kısacası burada bulunan herkese, sizlerin aracılığıyla da TRT Spor izleyicilerine güzel Antalya'mızdan, Elmalı'mızdan selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le beraberdik. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Ödül töreninde işte biraz sonra Elmalı için, sonrasında da daha sonra yapılacak ödül töreninde CV Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi için ödül törenleri olacak ama burada Elmalı'da baş pehlivanlık kemeri kuşanacak Enes Doğan. Kurtlareli'den sonra ligde ikinci kez kürsünün en üst basamağında olacak Enes Doğan. Ödül töreni de taraftan devam ediyor. Diğer taraftan ekibiyle, takım arkadaşlarıyla, taraftarlarıyla, yakınlarıyla baş pehlivanlığın keyfini çıkarıyor Enes Doğan. Başaltın da 1. olduğu yıl, geçen yıl Kırkpınar'da Yuva kasabası küçük bir ilçe. Küçük bir kasaba. Kendisi oraya geldiğinde evet. Önce Enes Doğan işte finale yükselirken Hamza Özkaradeniz sakatlık yaşadı. Mehmet Yeşil zorlu rakibiydi Orhan Okulu'nun. Onu mağlup etti. İşte Orhan Okulu'nun Yunus Emre Yaman'ı yendi son müsabaka. Serhat Gökmen'le çok zorlu karşılaşmaydı bu Enes Doğan'ın. Enes Doğan puanlamada kazanmıştı. Elini öpüyor. İşte burada gerdanlayarak sonuca gitmişti. Erkan Taş'ı mağlup etmişti. Kurtlareli finalinden sonra burada çeyrek finalde yendi Erkan Taş'ı. Ve Ali İhsan Batmaz da müthiş bir müsabakaya çıkmıştı yarı finalde. Enes Doğan finalde de ustası Orhan Okulu'ya kılçıkla üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Orhan Okulu da kazanabilirdi ama Enes Doğan üstün ayrıldı. O pozisyonda yine ustasının elini öperek kürsünün en üst basamağına çıkmayı hak ediyor. 1985 yılında Elmalı Yuva kasabası küçük çaplı bir güreş organizasyonu tertip ediyor. Cami Yaptırma Derneği olarak. Usta Ahmet Taşçı da orada. Sözlerini tamamlamanı isteyeceğim sonra ama şimdi çünkü bir röportajımız daha var. Faruk Mutkan teşekkürler. Sakin Er'inde röportajlarımız devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Sayın Şahin Upur'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Artık CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. sezonunu bitirdik. Ama bir taraftan da farklı güreşler, aba güreşinde olsun, şalvarda olsun, kara kucakta olsun ve yağlıda olsun güreşler devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu sezonu? Bugünkü itibariyle TRT'mize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ilk er meydanında bizleri yalnız bırakmadınız. Çok güzel, ciddi, sıkı maçlar oldu. İzleyiciler çok memnun kaldı maçlardan.
Önümüzdeki günlerde haftaya şalvar güreşi Türkiye şampiyonamız var. Bugün itibarıyla Kazakistan'da göçebe oyunlarında Aşık Malaba güreşçilerimiz şu anda mücadele ediyor. Yine önümüzdeki günlerde şalvar güreşinin boyalı güreşlerimiz devam edecek. Ekim'in ilk haftası kuşak güreşi Türkiye şampiyonamız devam edecek inşallah. Sezonumuz dolu dolu geçti. Biz inşallah... Bu arada başkanım ödül töreni için sizi çağırıyorlar. Ben gideyim. Tamam, Teşekkür ederim. Gönderelim. Çok teşekkürler. Evet, Şahin Opur, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili. Tabii bir taraftan da ödül töreni devam ediyor. Ödül takdim için kendisini çağırdıkları için ve biz de bu organizasyonu aksatmamak adına kendisini gönderdik. Röportajlarımız devam edecek. İşte geleneksel güreşlerde de çok yoğun faaliyet programı. Bir kısmını açıklayabildi sadece. Evet. Şahin Opur fırsat buldu ve o açıklaması sonrasında anladık ki her geleneksel güreşte Türkiye şampiyonalarıyla taçlanıyor atasporu. Evet, yarıda kalmıştı 1985 yılında. Senin de sözlerin yarıda kalmıştı. Şimdi onu tamamlayalım. Elmalı Yuva Kasabası Cami Yaptırma Derneği olarak güreş tertip ediyor ve Usta Ahmet Taşçı'yı da davet ediyor. Usta Ahmet Taşçı diyor ki madem bu kadar güreşi çok seviyorsunuz biz de katkı sağlayalım. Ama inşallah bir gün gelir bu Yuva Kasabası'ndan atasporumuz güreşe güçlü bir isim kazandırırsınız. Siz bunu hak ediyorsunuz bu sevginize itibaren diyor. Ve 85 yılı bugün yıl 2024 işte Enes Doğan Yuva Kasabası'ndan çıkan bir değer olarak Cenab-ı Allah Yuva Kasabası'nı bu şekilde güreşi olan destek ve sevgilerine istinaden taşlandırdığını düşünenlerdenim. Bunlar herhalde uhrevi anekdotlar olarak gerçek tarih en güzel olanı derler ya. İsabetli değil mi o Ahmet Taşçı'nın da bu hem duaymış demek ki orada Yuvalılar için. Hem de işaret ettiği başpehlivanlar başarılı oluyor. Onları da ayrıca konuşalım ama bir röportajımız daha var. Duymuyorum. Faruk Mutkan teşekkürler. Sakin Hanım'da röportajlarımız devam ediyor. Ağların ağası Seyfettin Selim'le beraberiz. Sayın Ağam hoş geldiniz. Aslında Kırkpınar Ağları'nı bıraktınız ama güreşi bir türlü bırakmak olmuyor. Büyük bir alışkanlık. Neler söyleyeceksiniz? Elmalı'da güzel bir güreş oldu. Yani kıran kırana bir güreş oldu. Bizim istediğimiz zaten 15 seneden beri buydu. Hakikaten de bugün bütün seyirci güreşe doğdu. Yani Ali İhsan Batmaz'dan yaptığı güreşi tebrik ediyorum. Güzel yere geldi. Yani tabii ki Ali Gürbüz'e yazık oldu tabii. Kaza geçirdi ama bugün güreşe seyirci doydu. Benim istediğim güreş, sporu güreş bu. Yani kıran kırana güreş bu. Böyle güzel güreş olduğunca biz de bırakamıyoruz. İşte tabii yeni ağamızı biliyorsun bizim kardeşimiz. O da bu işe bir emek vermeye uğraşıyor. Tabii ki burada çok güzel bir organize var. Elmalı güreşlerinde. Buranın bir tarihi var. Emeğe geçene teşekkür ediyorum. Yani atasporu güreşe, emek kim verirse ben teşekkür ediyorum. Herkesin eline koluna sağlık diyorum. Güzel bir güreş. Değdi, geldiğime değdi yani. Peki önümüzdeki yıl Kırkpınar için tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? Ya Kırkpınar'ı ağzını bırakmam. Bu kardeşim böyle devam ederse müsaade ederim ama şu anda güzel gidiyor. Sıkıntı görmüyorum. Sıkıntı olduğu zaman ben oradayım zaten. Bu sene, seneye, 10 sene sonra daha önce böyle şey, evet. Gözüm üzerinde yani Kırkpınar'a her zaman ağırlığa yakışan birisi, ağırlık yapabilecek birisi olacak. Şu anda bu kardeşimiz çok güzel gidiyor. İnşallah bozmaz. Pehlivana, güreşe ve güreşçilere, güreş yapan belediyelere, durum olmayan belediye Kırkpınar ağası destek olmak zorundadır. Bu da bunları yaparsa ben saygıyla karşılarım, devam ettiririm. Çok teşekkürler ağam, sağ olun. Eyvallah. Evet, ağaların ağası, eski Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'le beraberdik. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Tekrar teşekkürler Fatih Ata. İsabetli tahminlerinden de söz ediyorduk. İşaret ettiklerinden de söz ediyorduk. Öngörülerinden. Çünkü o bir yaşayan efsane Ahmet Taşçı. Yani birçok insanın bakıp da göremediğini o farklı bir noktadan baktığında ayan beyan gördüğü bir gerçek. Çünkü o bir efsane. Unutmayalım ki Yusufcan Zeybek için de bu cümleyi kurmuştu daha 3 yıl önce. Gözüme hoş geliyor. Gelecekte kemerin en güçlü adayı demişti ve o Yusufcan Zeybek seneye 2025 yılında ebedi sahibi olabilmek için Kırkpınar Sarıçer Meydanı'na çıkacak. Doğrusu benim de en büyük adayım. Yani
Ahmet Usta'ya ben de güveniyorum yani bu açıdan. Ama işte o Ahmet Taşçı Ustam Enes Doğan'ı da işaret etti şimdi. Rakipleri de olacak tabii şimdi yani. Hiçbir başarı öyle kolay elde edilemiyor. Evet, 2 kez üst üste başpehlivanlığı elde etmiş çok sayıda güreşçi var. Ama o kadar az ki değil mi? Sürekli sahibi olmak, o altın kemerin 3 defa üst üste kazanır. Hele bunu Kırkpınar'da başarmak çok zor. Çok zor. Cumhuriyet tarihinde 5 tane var. Bu fırsatı bulabilmek başlı başına bir büyük çaba, büyük başarı. Bu potada olmak bile aslında çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Her şeyden önce. Bir de bunu işte 2 defa kazanmış olmak örneğin zaten efsaneleştiriyor. Ahmet Taşçı örneğinde olduğu gibi. Ve senin de dediğin gibi belin parmakları kadar var zaten. 5. Ve bunun 3'ü Kocaeli Karamürsel'de. Faruk Sultan, yani biri Ordu'da, biri Denizli'de Hüseyin Çokal ustamız, Aydın Demir ustamız Karamürsel ve 2 kez de ustam Ahmet Taşçı. Yani bu bir Cumhuriyet tarihindeki en büyük rekor olsa gerek. Yüzdeye vurulduğunda sanırım %60, %70'lerde altın kemer sahiplik oranı. Bir rekorumuz daha var ki bununla da gurur duyuyorum bir Karamürselli olarak. Şu anda Cumhuriyet tarihinin yaş itibariyle en büyük güreş ağımız Kocaeli Karamürsel'de. Sayın Taceddin Aslan ki Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mahsur olmuş değerli bir büyüğümüz. 3 altın kemerimiz var ve de Cumhuriyet tarihinin yaş itibariyle 92 yaşında en büyük güreş ağımız var. Atasporumuz güreşin bu denli geniş yelpazede de güçlü kılınabilmesi, işte bu nuansların üzerinden yürümek sanırım en doğru olan. Evet, şu anda Ödül töreni de bir taraftan devam ediyor. Alt boylardaki ödüller sahiplerine veriliyor. Başpehlivanlıktaki ödül töreni sonrasında veda edeceğiz. Küçük orta, küçük boylarla sıralaması 3. Mustafa Akman Antalya. Yine 3. Erol Bursa Antalya. 2. Arif Aslan Antalya. 1. Ömer Bulut Antalya. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımızın madalya ve kupalarını takdim etmek üzere Elmalı Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Yasin Akgündar'ı, yine Ağır Ceza Komisyon Başkanımız Sayın Gülşah Çavul da sahneye davetimi arz ediyorum. Orada devam ediyor da şeyi de verecekler sonuna kadar. Bir röportajımız daha var. Söz bir kez daha Fatih Ata'da. Faruk Mukan, teşekkür ediyoruz. Ödül törenleri devam ederken biz de röportajlarımıza devam ediyoruz. Finalist güreşçilerimiz Orhan Okulu ve Enes Doğan yanımızda ve aynı kulüp sporcuları olduğundan bahsetmiştik. Muratpaşa Kulübü'nün sporcuları. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yanımızda. Öncelikle Enes'ten başlayalım. Enes, tebrikler. Gerçekten bu genç yaşta baş pehlivanlığa yükseldin. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 1. oldun, şampiyon oldun. Neler söyleyeceksin? Abicim Allah'a şükürler olsun. Kendi memleketimde, kendi seyircimin önünde birincilik bana nasip oldu. Tabii bu başarı sadece yani bu başarının arkasında birçok insanlar var. Özellikle belediye başkanımız Ümit Uysal maddi manevi gece gündüz sürekli yanımızda, bize sürekli desteğini esirgemiyor. Ona çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma, ustama, Kemal hocama, enişte Masal Cengiz'e, Orhan abime, Ramazan ustama, Salih Şentürk abime, sponsorum Emre Erdoğan'a, herkese çok teşekkür ederim. Bu başarı halkımızın sayesinde dualarla kazanıldı. Çok mutluyum abicim. Bu başarımı da kuzenimin yeni çocuğu oldu dün. Nermin Afra'ya armağan ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Enes, teşekkürler, sana döneceğim. Ümit Başkan'a dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. İki pehlivanınız finalde karşılaştı. Sizin için güzel bir gün. Evet, neler çok söyleyeceksiniz? Güzel bir gün. Tabii biz bir ekibiz hep beraber.
Kardeşlerimiz büyük bir düzen içinde, yaşamlarına da dikkat ederek hem teknik hem atletik hem işte kondisyon açısından Kemal Yılmaz Hoca'nın yönetiminde müthiş bir çalışma gösteriyorlar. Atasporumuza kıymet veriyoruz. Bu da bizim hani teniste dünyada Grand Slam derler ya, atasporumuzun Grand Slam'lerinden. Geçen Kurtdereli güreşlerini Enes kazandı. Daha önce Orhan Başpehlivan 2 kez Kırkpınar'da birinci oldu. Ama biz geçen yıl CV Enerji Lig şampiyonu oldu ilk yılında. Bu yıl yine Enes'le aynı onuru yaşadık. Biz hep beraber birinci oluruz, üçüncü oluruz fark etmiyor. Bir düzen içinde hep beraber çalışıyoruz. 12 ay takımımızın istim üstünde çalıştığını gözlüyoruz. Sağ olsunlar, yüzümüze ak çıkardılar. Allah razı olsun hepsinden, güreşçilerimizden, hocamızdan, kulübümüzden. Bu başarıda emeğe geçen ailelerinden, sevenlerinden, herkesin emeği var. Bu hep beraber oluyor. İnşallah atasporumuz giderek bütün dünyaya, bütün dünyanın tanıdığı bir spora dönüşecek. Çünkü çok renkli, çok güzel. Japonların sumo güreşi var. Adeta bir ittirme yarışı gibi. Güce dayalı. Ama bizde 90 kusur oyun var aktif. Enes'in Kurtdereli güreşlerinde attığı oyunun adını ben bilmiyorum mesela. Yani çok da yaratıcı, yenilikçi, sürekli yeni duruma göre, pozisyona göre gelişen bir atasporumuz var. Geleneksel sporumuz var. Onun bir ahlakı, bir kültürü var. Ne mutlu onu yaşatanlara. Bizim de görevimiz onu bütün dünyada bilinir, tanınır hale getirmek. Onun için de çaba sarf etmemiz lazım. Federasyonumuzun lig uygulaması mesela buna bir adım. Teşekkür ederiz. Gelişerek devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sayın Başkan çok teşekkürler. Orhan sana dönmek istiyorum. Gerçekten işin zor. Çok iyi bir çırak geliyor. Tabii ki öncelikle ben Enes kardeşimi kutluyorum. Lig şampiyonu oldu hem de burada şampiyon oldu. Tabii biz de burada 6 yıl üst üste şampiyon oldum. Kemer 2 defa sahip oldum. İnşallah Enes'in de yaşı küçük. Daha 24 yaşında. İnşallah buradan ona da başarılı, inşallah biz gibi ona da burada altın kemerin ebedi sahibi olmasının temenni ediyorum. Ve buradan ekranları başında bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircime, buradaki bizleri yani hiç sabahın 7'sinde 6'sında gelenler var buraya yer kapmak için. Onlardan Allah razı olsun. Seyirci olmadan biz olmayız. Herkes yani burada bizi desteklediler ve her zaman yanımızda olan Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'a da ben çok teşekkür ederim. Abi kardeş gibiyiz yani bizi her zaman arıyor, soruyor. Sağlığımız durumunda da her zaman yanımızda. Allah razı olsun. Kulübümüz olsun, kulüp başkanlarımız olsun. Hepsine Allah razı olsun. Buradan ben yani bir hafta önce kardeşimi her zaman güreşlere gelen Ali Özkan kardeşime armağan ediyorum bu ikinciliğimi. Buradan Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun onun da. Buradan herkese ben teşekkürler abicim. Yani yanımızda olan ben 2004 yılından beri Kemal Yılmaz hocamla beraberim. Ondan da Allah razı olsun, abi kardeş gibiyiz. Tabii buradan ben genç kardeşlerimize de sesleniyorum. Yani bu hoca olmadan olmaz yani. Ben bu yaşıma geldim. Antrenmana gidiyoruz. Antrenmanda bile yani konuşmayla geçiyor antrenman ama hocamız olduğunuz zaman disiplinli oluyor, şey oluyor. Herkese buradan genç kardeşlerimizi de duyurmak istiyorum ben bunu. Devamlı hocalarıyla yanında olsun. Sizlere de TRT ekibine her zaman bizi yani bu atasporumuzu destekliyorsunuz. Her zaman da canlı yayında bizleri tüm dünyaya duyuruyorsunuz. Çok teşekkürler Fatih abi. Çok teşekkürler Orhan. Başaltı'nın madalya seremonisi başladı. Neler söyleyeceksin bakalım sen? Ben bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Enes abime de başarılar diyorum. Bir daha güreşte babam birinci olur inşallah. Hadi bakalım. Enes, Başaltı'nın ödül töreni başladı. Son olarak şunu sorayım sana, ondan sonra göndereyim. Altın kemer hak ediyor Antalya. Son olarak aileme ben çok teşekkür ederim. Annem, babam, ablam, yeğenlerim. Çünkü benim buralara gelmemde en çok onların faydası var. Son kez de bir şey demek istiyorum. Biz istediğimiz kadar hesap yapalım. Sonunda Allah'ın dediği olur diyorum. Çok teşekkürler. Hepinizi uğurluyoruz artık madalya töreni için. Hepinizin ağzına sağlık diyorum. Evet, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ümit Uysal'ı dinledik. Artık başaltı törenlerindeyiz. Birazdan da baş pehlivanlık madalya töreni başlayacak. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz.
Teşekkürler Fatih Ata. Hamza da çok tatlı maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah bağışlasın Orhan Okulu'ya da. Başarılarına devam ediyoruz. Baş altı pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran ağların Çok sayıda emeği geçen arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. 664. Yeni Üstad Hüsnü Kaftan değil mi? Recep Tosun. Ve sen tabii katkıların her zaman çok büyük. Yaydığın enerji harika zaten her şeyden önce. Teşekkür ediyoruz katkıların için her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Röportajlarda Fatih Ata değil mi? Yani bir de Hacer Kaya prodüktörümüz, bir çekirdek ekip. Onun varlığı olmasa çok şey eksik kalır. Çok teşekkür ediyoruz katkıları için Hacer Kaya'ya da tüm ekip arkadaşlarımıza da onların şahsında. Yani tabii görünmez çok sayıda kahramanlar var. Başta tüm yönetmenlerimiz olmak üzere emeği geçen Kırkpınar dahil tüm CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde son yayınımızda Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ bizlerle birlikteydi. Onların şahsında tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sevgili abilerimiz, büyüklerimiz, meslektaşlarımız, kameraman kardeşlerimiz, abilerimiz. Onların zaten meslek aşkıyla biz de hemhal oluyoruz. Onlardan örnek alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca katkıları için. Ve bir ekip işi zaten her şeyden önce. Ve bu ekipte yer alan ve bizlere de katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde ve Ağlı Güreş Ligi'nde bu sezonu kapattığımız yayınımız ayrıca tüm emeği geçenlere sağ olun, var olun diyoruz. Şener Sarı unutmayalım. Tabii ki. Şener Sarı unutmayalım. Bugün belki aramızda yoktu ama ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Baş pehlivanımız Tolga Turan ve baş altı pehlivanlarımızı coşkuyla alkışlıyor. Başarılarının devamını diliyoruz. CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi final etabı 672. tarihi elmalı güreşleri kaybetti ama yarı final eşleşmesi onu baş pehlivanlığa taşıdı. Ayrıca Feyzullah Aktürk Tolga Turan da yine 3. yine 33. geleneksel baş pehlivanlığı elde ederek güreşleri tertip komite başkanımız yine Korkuteli Belediye Başkanımız baş altında birinciliği elde ederek baş pehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde etti. Antalya Korkuteli Bozova ve işte 3. kürsü ekranlarınızda Feyzullah Aktürk Antalya Muratpaşa Belediye yarı finalde Başkanımız müsabakaya çıkamadı. Başı sarılı zaten. Çeyrek finalde zorlu müsabakayı bu sakatlığına rağmen tamamladı ama yarı finale çıkamadı. Evet. Ali İhsan Batmaz da Enes Doğan'la harika bir müsabaka örneği ortaya koydu. Yani Feyzullah Aktürk'te İsmail Balaban'ın çeyrek finaldeki mücadelesi, Enes Doğan'la baş pehlivanı Ali İhsan Batmaz'ın yarı finaldeki müsabakası müthişti. Birbirinden çok farklı iki müsabaka ama birbirinden apayrı ve çok zevkli iki karşılaşmaydı. Orhan Okulu ikincilik kürsüsünde ve Enes Doğan kürsünün en üst basamağında. Elmalı'da birinci oldu. Baş pehlivanlık elde etti Enes Doğan. Ve bu baş pehlivanlık onu CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Tebrik ediyoruz. Evet. Bu arada Akdeniz'de artık bu yıl itibariyle tek bir organizasyon kaldı. O da 13 Ekim Pazar günü pehlivanlar şehri olan Serik Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Akdeniz Yağlı Güreş sezonunu geçtiğimiz yıl değil ondan önceki yıl Serik'teydik. O nasıl güzel bir organizasyondur. Dört dörtlüktü evet. Ne kadar güzeldi. Kısmet olur mu bilinmez ama şimdiden emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz, tebrik ediyoruz. Tekrar ediyorum, önümüzdeki hafta günü 14 Eylül Cumartesi günü Çorum Osmancık ve 15 Eylül Pazar günü de Ankara Gaziyan'la, bu çok önemli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ismine atfen tertip edilen Gazi Anma
Yağlı pehlivan güreşleri tertip edilecek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ve Kırkpınar'ın tüm baş pehlivanları önümüzdeki hafta pazar günü Ankara'da kol bağlayıp güreş tutacaklar. Belki de Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz orada karşılaşabilirler. Ama dinlenebilirlerse. Çok yoruldular hakikaten. Çok farklıydı her ikisi müsabakada ama 48 saat yetiyor biliyorsun. Mental olarak oraya biraz daha... Mental olarak da daha rahat olurlar. Öyle mi? Tabii. Daha güvenli, daha rahat. Bir de Gazi Anma, yani Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ismini atma yapılıyor. Hepsinin orada bulunmayı isteyeceğinden eminim. Zirvede. Yine Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın... İşte kürsü ekranlarınızda üçüncülük Ali İhsan Batmaz ve Feyzullah Aktürk'ün, ikincilik Orhan Okulu'nun, Enes Doğan burada birinci oldu. Ligin de şampiyonluğunu elde etti. Ali Gürbüz'ü geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl Muratpaşa Belediyesi'nden Orhan Okulu, bu yıl yine aynı spor kulübünden Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden Enes Doğan şampiyonluğa ulaştılar. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Akdeniz'in son organizasyonu söylemişken dilersen Ege'de de 5 Ekim pazar günü Köyceğiz yağlı pehlivan güreşlerinde eklemiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, Recep Tosun, Faruk Mutkan. yine birlikte olalım. İnşallah diyelim. İnşallah. Bu gurur, bu onur benim. Teşekkür ediyoruz. Ve işte yayınımızın da sonuna geliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Faruk Mutkan, güzel bir pazar akşamı geçirmenizi diliyorum.